Çam Limanı Akademi YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Evet arkadaşlar, bu akşam çok ilginç ve çok ilgi çekici olacağını düşündüğüm bir konuyla birlikteyiz. Rukiye Akdoğan hocamızla, kendisi Çukurova Üniversitesi'nden Arkeoloji Bölümü Başkanı, tam Profesör Doktor Rukiye Akdoğan diyelim. Bir de tabii Rukiye hocamızın ilginç bir özelliği var. Lisansı Hititoloji, Hitit, Master Hitit, Doktora Hitit, Doçentlik Hitit ve Profesörlük Hitit. Doğru mu hocam? Evet, doğru. Yani şöyle diye bize Hitit kraliçesi var karşımızda. Yani yani çok fazla bulunmayan bir özellik. Çünkü hepsi aynı dalda bugüne kadar gelmiş. Diğer bir özelliği de hocamızın uzun yıllar Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalışmış olması. Tabii onun avantajı da şu: orada bu konuyla ilgili, yani Hitti Hatit konusuyla ilgili oldukça fazla belgenin olması, hocamızın da bu belgelerle iç içe olmasından kaynaklanan büyük bir avantajı da var. Bugün bize ezber bozan bilgiler vereceğini düşünüyorum. Bu özellikle işte dil konusunda konuşacağız. Ama ondan önce hocam, yani siz 60 kelimeyle başladınız. 250 kelimeye çıktınız. Hatta şu anda da sanıyorum daha da fazlalaştı ama bunu henüz yayınlamadınız. Yani 250 değil de belki önümüzdeki yıllarda bu 2500'e de çıkabilir düşüncesindeyim. Olabilir. Evet. Şimdi hocam, benim tabii bu uzun bir konu. O konuyu detaylı anlatmanızı istemeyeceğim. Ama biliyorsunuz Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kurtuluş Savaşı yıllarında kuruldu. Atatürk'ün en önem verdiği konulardan birisi savaş yıllarında kazılar yaptılar, eserler topladılar. O müzeyi kurdular. Çünkü Atatürk şuna inanıyordu: Atatürk Hattilerin, Hititlerin, Türklerin Anadolu'daki tapusu olduğuna inanıyordu. Şu Hatti Hitit meselesine çok kısa bir değinebilir miyiz? Yani bu işte diyorlar ya, Hititler sonradan geldi, işte Boğazlardan geldi, Kafkaslardan geldi, indi. Ama bakıyorsunuz diğer taraftan bu adamlar kendilerine Hitit dememişler. İşte bütün Hattilerin tüm ne varsa, tüm kültürlerini, tanrılarını, inançlarını, her şeylerini kullanmışlar. Yani sanki bir hanedan gitmiş, yani Selçuklu gitmiş, yerine Osmanlı gelmiş gibi, benim gördüğüm gibi. Doğru muyum, yoksa farklı şeyler de var mı? Buna girelim hocam kısaca. Ondan sonra da buyurun siz anlatmaya, sunuma geçelim hocam. Tamam, peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Evet, Hattiler tabii milattan önce 2500'lerde yaşamışlar ve Anadolu'nun adı bilinen en eski halkı. Hem de yerli halkı, doğru. Ve madencilikte de oldukça ileri seviyedeydiler. Bunu da nereden biliyoruz? Bugün şimdi Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen Çorum Alacaöykü'den çıkmış olan kral mezarlarında bronzdan yapılmış gerek güneş kursları, içinde geyiklerin veya boğaların olduğu ve güneş kurslarının etrafında da üst kısmında da güneş şuaları vardır. Hatta o yuvarlak olmasından dolayı da onların dünyayı temsil ettiği, içinde de küçük böyle petek gibi küçük noktalar vardır. Nokta demeyeyim de daha doğrusu petekçikler diyeyim ya da. Onları da gezegenlerin temsil ettiğini söyleyenler de var. Yani madencilikte oldukça ileri seviyedeydi Hattiler. Tabii dillerine baktığımızda dilleri nereden biliyoruz? Çorum Boğazköy'den ele geçmiş olan
Hititlerin başkenti zaten biliyorsunuz. Eski ismiyle Hattuşa'dan ele geçmiş olan tabletlerin arasında aynı zamanda Hattice tabletler de var. Bu Hattice tabletlerin yer aldığı yerlerden birisi Çorum Boğazköy, diğeri de Şapinuva, Çorum Ortaköy. Eski ismi belli oldu çıkan tabletlerden. Bir de oradan bol sayıda ele geçti. Bol sayıda derken tabii ki Boğazköy'den ele geçen tabletlerin sayısı bir Hititçeler kadar bol değil. Yani Boğazköy'de 30 bine yakın çivi yazılı tablet ele geçti. Yani Hattice 250 tane falan anca ya vardır ya yoktur, yani öyle bir şey. Şimdi Hattice son ekler de alabiliyordu. Bazen de ön ek alabilen bir dildi. Şimdi bizim hocamız Profesör Doktor Ahmet Ünal bu son ek mesela Hattuşili derken Hattuşalı anlamına geliyor. Sondaki il eki Hattice aidiyet eki. Buna örnek olarak da işte bu Kafkas dilleriyle olan benzerliğe de vurgu yapıyor. Orada Şakaşvili veyahut da Hattuşili, İzmirli gibi şeklinde de gramer kitabının ön tarafında da örnekler vermiştir hatta. Dolayısıyla böyle bir yerli halk var Anadolu'da yaşayan. Tabii Hititlerin 2000'li yıllarda Anadolu'da varlık göstermeye başlıyorlar. Ve dediğiniz gibi kendisinden önce olan kavmin adını aynı şekilde devam ettirdiler. Kur, Uru, Hatti diyor. Kur Sümerce ülke demek, Uru da şehir demek. Dolayısıyla Hatti ülkesi ismini Hattilerden olduğu gibi alıp devam ettirdiler. Bu Hatti krallarından, ilk erken dönem krallarından Anitta kendisini zaten Kuşara kralı olarak nitelendiriyor. Ondan sonra eski Hitit dönemi krallarından 1. Hattuşili yıllıklarında o da söylüyor, baş kısmında giriş yaparken Hatti ülkesi kralı, büyük kral ama nereli? Lu-iki Uru Kuuşşar, yani Kuşşarlı adam Hattuşili işte şunları yaptı diye açılış cümlesi bu şekildedir yıllıklarının. Dolayısıyla oradaki hakikaten Lu-iki Uru Kuuşşar, Kuşşarlı adam ifadesi oldukça önemli. Kuşşara veya Kuşşara'nın nerede olduğu bugün için tam netlik kazanmadı. Çünkü çivi yazılı tabletler çıkması lazımdı. Fakat genelde İç Anadolu'ya veya bazı uzmanlar da belki Maraş olabilir ama soru işaretli olarak ifade ediyorlar. Dolayısıyla buradan acaba Hititler bu ifadeyi kullandıklarına göre Kuşşaralı adam diyor çünkü Hattuşili kendi yıllıklarını anlatmaya başlarken. Bu oldukça önemli tabii. Ve Kuşşara'da işte ya genelde de genel kabul gören ağırlık İç Anadolu'da olduğu yönünde Kuşşara'nın. Dolayısıyla Anadolu'da milattan önce 1650 ile 1200 yılları arasında yaşamış Hititler ve başkentleri işte dediğimiz gibi Hattuşa, Uru Hattuşa söylüyor. Yani Uru şehir demek Sümerce'de, Hattuşa şehri şeklinde tabletlerine yazmışlar. Şimdi bu 1650 ile 1200 yılları arasını yine Ahmet Ünal hocamız bunu güne, aya ve saate vurduğunda Hititlerin hayatımızdaki ne kadar yer aldığını şöyle hesaplıyor. 1 saatin 20 dakikasında Hititler söz sahibi. Şu anda bugünkü bulunduğumuz onu güne, aya ve yıllara göre hesapladıktan sonra. Dolayısıyla hakikaten 1 saatin 20 dakikasında söz sahibi olmuş bir ilk devleti kurmuş kavimle karşı karşıyayız. Oldukça önemli. Gelenek göreneklere bakıyoruz. Mesela yağmur yağdırma törenleri olsun veyahut da ateşin üstünden atlama, bu ilkbahar bayramı, Antaşyumşar ilkbahar bayramı. Dolayısıyla o ateşin üstünden atlama geleneği de Hititlere gidiyor. Yani yeni bir yıla giriliyor. Yeni yıla girerken bütün kötülükler, yapılan günahlar eski yılda kalıyor ve yeni bir yıla günahsız bir şekilde devam edecek anlayışı yine Hititlerden itibaren günümüze kadar gelmiş.
Tabii bunun yanı sıra işte bu derleme sözlüklerine baktığımızda hakikaten sadece gelenek görenekler değil, derleme sözlüğünde Hititçe kelimeleri karşılaştırdığımızda sizin de bahsettiğiniz gibi şimdilik 60 tanesini yayınladık. Ve ben 150 tane daha buldum. Onun da yayın aşaması devam ediyor. Yani bu bir ön çalışma şeklindeydi. Bu şimdi sunacağım. Ama bunun tabii biraz daha genişletilip bazı kelimelerin Akatçasına, Sümercesine kadar götürdüklerim oldu. Ama önemli bir konu. Bu kadar benzer kelimenin ortaya çıkması hakikaten çok ilgi çekici diye düşünüyorum. Hocam Diler, teşekkürler. rica Evet, ederim. teşekkürler. Yani gerçekten bayağı bir şey var, benzerlikler var. Benzerlikler var. Hitit'ten öte bu Hatti kültürü demek daha doğru değil mi hocam? Zaten işte Hitit diye bir kavim de yok işin ilginç tarafı. O da Galat'ı meşhur. İşte o Tevrat'ta geçen HT kavminin Evet, başta Hitit şeklinde, yani Almancası Hetiter, İngilizcesi Hittite ve bize de tercüme ederken Hitit eti. şeklinde tercüme edildi. O Fransızcadan da kaynaklanan bir H'nin okunmaması, işte sondaki T'nin de düşmesi, hani okunurken bir eti kavramı ortaya çıkması. Ama kendilerine Hatti diyorlar. Yani Evet. Hitit, konuştukları dil zaten Kültepe'de yer alan Kaneş veya Neşa şehrine ithafen Kanişum Nili. Oradaki il eki yine Hattice aidiyet eki. Kaneşçe, Kaneş'e ait. Veyahut da Neşum Nili. Hocam bu ili Türkçe'de il demek. Evet, evet, orada da İl Türkçe'de demek. de bir İli benzerlik. İli Nehri de var biliyorsunuz. Kazakistan'da İli Nehri var. Hı hı. Yani o biraz ilginç geldi bana. Hattu Şili. Yani Evet, oradaki anlamı da Hattıların Hattuşalı. Hattu Hattuşalı anlamına geliyor. hat, Şimdi Hattilerin ilinden gibi bir anlam çıkıyor ortaya. tabii yani o daha doğrusu Hattuşa'yı aldıktan sonra Hattuşili Yani, kendisine Hattuşalı anlamına gelen bu ismi alıyor. evet. Hattuşili. Bir de il devlet demek Türkçe'de, Türklerde. Tabii bir de onlar da Yani var. hattı, evet çok ilginç. Buyurun hocam Evet. şimdi fazla ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. Yo, yo, Şu estağfurullah. screen share'e başlayalım, konumuza Hı hı. girelim. Ben bunu şöyle büyüteyim mi? Şeyde tek. Şey de yapabilirsiniz hocam bunu slide olarak da yapabilirsiniz. Ona bastım ama geldi, tamam. Evet Şimdi şimdi evet. evet slide olarak evet buyurun hocam. Şimdi bu Hititçe ile Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğündeki benzer kelimeler daha önce şimdi bu Hattuşa'dan ele geçmiş olan bir sözlük. Şimdi burada üç dilde yani küçük sözlükler, daha doğrusu öyle diyelim. İleride bunu açıklayacağım ama şimdilik şöyle bir bahsetmiş oldum. Bu Hititçe ile Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğündeki benzer kelimeleri Özcan Şimşek arkadaşımla beraber, kendisi klasik arkeologtur ama küçüklükten beri o da derleme sözlükleriyle haşır neşir. Şimdilik 60 tanesini burada yayınladık. Kubaba Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih dergisinde. Evet, Hititlerin başkenti Boğazköy'den ele geçmiş tabletlerin arasında küçük sözlüklerde bulunmaktaydı. Şunlar yatay çizgiler, paragraf çizgileri. Şu dikey çizgilerde tabletin sütun çizgisi. Yani 3 sütunlu, birinci sütun, ikinci sütun ve üçüncü sütun olmak üzere. Birinci sütunda Sümercesi yazıyor kelimenin, ikinci sütunda Akatçası ve üçüncüsünde de Hititçesi yer alıyor. Bunların yayın yeri de Karşrif Texthaus Boğazköy şeklinde, yani Boğazköy'den çivi yazılı tabletler şeklinde. Almanlar çıkarıyor tabii bu yayınları. Çünkü Boğazköy'ü kazanlar Almanlar. Şimdi şöyle bir bugün dünya üzerinde Birleşmiş Milletler'e göre 7500 dil var. Bu dillerin hemen hemen yarısı da bu yüzyılda silinmiş olacak. Bu kadar da hızlı yok oluyor. Yani yaklaşık 2 haftada bir dünya üzerinden bir dil yok oluyor.
Yani Meksika'da bir zamanlar 100 farklı dil konuşuluyordu. Mezopotamya'daki Sümerce, Elamca, Akatça, Anadolu'daki Luvice, Urartuca, Frikçe, Hititçe, Lidyaca gibi diller peş peşe gelen savaşlar ve bunların sebep olduğu nüfus kaybıyla yok olmuşlardır. Bu dil ailesini işte Asya dilleri, Avrupa dilleri şeklinde ikiye ayırıp işte bunları da tekrar kendi aralarında Hint-İran dilleri, Latin, Germen, Slav dilleri şeklinde bir sınıflandırma yapıldı. Sami dil ailesi, Çin-Tibet dil ailesi, Ural-Altay dil ailesi şeklinde bir sınıflandırma yapıldı. Şimdi Anadolu'da yazı ne zaman gelmişti? 2. bin yıl başlarında Asurlu tüccarların ticaret yapmak amacıyla Anadolu'ya gelmeleri neticesinde yazı ortaya çıkıyor. Bu çağlara zaten işte Anadolu'nun tarihi çağları diyoruz. Çünkü yazıya kavuşmuş oldu. Ve Asur ticaret kolonileri dönemi deniyor bu döneme. Ben şu üsttekini nasıl yok edebilirim acaba? Ay pardon. Şimdi Hititler kendi dillerini dediğimiz gibi Neşaca veya Kaneşçe olarak isimlendirmişlerdi. Bu koloninin merkezi Kaneş ile Mezopotamya arasında ticaret üzerine kurulu bir sistem oluşturulmuştu. Bugün Kayserilerin ticarete yatkınlığı da bu 4000 sene önceki ticaret ilişkisine dayanmakta. Burada mesela bir arşivin, tüccarın arşivini görüyoruz. Pişmiş topraktan bir kabın içinde. Buluntu hali, yani Kayseri Kültepe'de eski ismiyle Kaneş'te ele geçmiş. Tabii ticaret yaptıkları için de ele geçen belgeleri büyük çoğunluğu mahkeme kayıtları. Ama bunun yanı sıra evlenme, boşanma vesikaları da var. Şu zarfı, bu da içindeki tableti. Dolayısıyla bunu kıracak ki içindekinin ne olduğunu anlayabilsin ama dışında bir nevi özeti yazıyordu. Dolayısıyla içinde de daha detaylı mahkeme kaydıyla ilgili pişmiş topraktan yapılmış. Bugün bunlar Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Şimdi bu eski Asurca çivi yazılı belgelerden öğrendiğimize göre Hititler aynı coğrafi bölgede 150 sene Asurlu tüccarlarla birlikte yaşamışlar. Yani Anadolu'da ilk merkezi devleti kurmuşlar ve Anadolu'ya da oldukça uzun süre hakim olmuşlar. Şimdi burada da belli ki bir çuvala veyahut da kumaşa sarılıymış bir başka tüccarın arşivini görüyoruz. Tabii günümüze kadar bu bezler veya çuvallar gelemiyor Anadolu'nun iklimi dolayısıyla ama çuvaldaki korunmuş haliyle günümüze kadar gelebilmiş. Evet, başta da dediğimiz gibi Hatti ülkesi şeklinde isimlendiriyorlar. Kur-Uru Hatti. Yani Uru şehir demek Sümerce'de, Kur ülke, dolayısıyla Hatti ülkesi. Başkentleri de yine Çorum Boğazköy, Uru Hattuşa. Uru dediğimiz gibi Sümerce şehir, dolayısıyla Hattuşa şehri. Hattuşa'ya gideniniz vardır sanıyorum. Burası Hattuşa'nın uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı. Evet, Hitit dönemi Anadolu haritası, Hattiler orta kısımda zaten. Kuzeyde Pala, Turmalalar, Kaşkalar, Aziz Hayaşa bu Erzurum, Erzincan civarında. Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye'de Hurri Mitanniler. Kizzuvatna, Çukurova'nın o dönemdeki adı Kizzuvatna olarak geçiyor tabletlerde. Tarhuntaşya, işte bu tarafta da bayağı bir çok Lukka, Pitaşya, Arzava ülkeleri var. Kıbrıs'ın da o dönemdeki ismi Alaşya. Anadolu halklarına baktığımızda da işte kuzeyde Palalar ve Gaşkalar, işte Hitit dediğimiz aslında Hatti olması lazım, Hitit, Luviler, Hurri ve Samiler de Mezopotamya'ya daha yakın yerlerde. İşte başta da belirttiğim gibi şimdi hocamız işte Profesör Doktor Ahmet Ünal şu şekilde bir hesaplama yapmış. Milattan önce 2000'lerde Anadolu'da yazının gelmesiyle başlayan toplam 4000 senelik Anadolu tarihinin yaklaşık 500 senesinin yani milattan önce 1650-1200 toplam Hitit hakimiyeti altında geçtiği göz önünde tutulursa toplam sürenin
sekizde birinin onların payına düştüğü görülür. Buna milattan önce 1200 ile 700 yıllarını kapsayan Geçitit denilen dönemi de katarsak süre 2 misline çıkar ve oran 4'te 1'e yükselir. Yani toplam Anadolu tarihinde her 8 veya 4 yıldan birisinin kaderini Hititler belirlemişler. Bunu da güne, saate ve dakikaya çevirecek olursak toplam 24 saatimizin 6'sında 1 saatin 20 dakikasında Hititler söz sahibi olmuşlar. Diğer kavimler tabii ki bu kadar uzun süre hakim olamamışlardır. Şimdi dil nedir? Dil insanların düşündüklerini, duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma. Yazı, düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi. Tabii söz yazıyla karşılaştırıldığında yazılı olmadığı için de unutuluyor veyahut da yıllar sonra değişime uğrayabilmekte. Şimdi milattan önce 2000 yılda Anadolu'da konuşulan bazı kelimeler sözlü kültürle kuşaktan kuşağa aktarılması suretiyle insanların dağarcığında kalmıştır. Bu kelimelere günümüz sözlüklerinde değil de halk ağızlarında rastlıyoruz. Yani bu derleme sözlüğündeki kelimeler günümüzdeki Türkçe sözlüklerde yok. Dolayısıyla bunlar da Türk Dil Kurumu tarafından 12 cilt olarak yayınlanmış, Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü şeklinde Hititçe'de kullanılan kelimeleri karşılaştırdık ve birçok kelimenin de halen kullanılmakta olduğunu tespit ettik. Hatta Hititçe'de anlamı bilinmeyen, yani bizim Hititçe sözlüklerde anlamı bilinmeyen bazı kelimeleri derleme sözlüğünde anlamlarıyla birlikte bulduk. Bu da tabii ki sözlü kültürün gücünü göstermesi bakımından ayrıca önem taşıyor. İşte bunlar ağızlar biliyorsunuz belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dilleri ve Türk Dil Kurumu'nun bu derleme sözlükleri 12 cilt şeklinde, bir tane de ek çıkardılar daha sonra. Şimdi sanıyorum yeni baskısını Türk Dil Kurumu çıkardı. Çok önemli bu Dil Kurumu'nun yapmış olduğu bu. Ama tabii Atatürk'ün yine talimatıyla 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruluyor. Ve 32 yılında 9 gün süren 1. Türk Dili Kurultayı yapılıyor İstanbul'da. Kurultay sonrası alınan kararların uygulanmasıyla halk ağzından yeni kelimelerin derlenmesine ağırlık veriliyor. Yapılan çalışmalarla 1934'e kadar halk ağzından derlenen sözlerle ilgili fiş sayısı 130 bine ulaşıyor. Tabii bu derlemelerle güdülen amaç Türkiye'de halk ağzında dolaşan, İşte bugüne kadar sözlüklere veya yazı diline girmemiş, pek çok yazıda da az kullanılmış olan halk sözcüklerini toplamak oldu. Burada da Atatürk'ü görüyoruz. 1933'te Türk Dil Kurumu'na toplantısına başkanlık yaparken. Fişler veriliyor tabii. Bu derlemeleri yapanlar, ben ilk önce acaba dedim öğretmenler mi yaptı bu derlemeleri? Fakat daha sonra bunlarla ilgili şey okuyunca makaleler, o dönemde zaten o kadar öğretmenin de olmasına imkan yok. İlgili kişiler ve meraklılardan oluşuyor bu işleri yapmak için görevlendirilenler. Valiliklere gönderiliyor bu fişler ve valiler de halka duyuru yapıyor. İlgililer ve meraklılar bu fişleri doldurmak suretiyle derleme sözlüklerinin işte bunlardan oluşmuş oldum. İşte şurada kelimenin varsa söylenişleri, bu fiş karşıdaki işte 7 bentten hangisi için dolduruluyorsa o bentten başkasının üzeri çizilecek şeklinde burada 7 tane. Kelimenin anlamı birden fazlaysa eğer numara verilecektir deniliyor. Kelimenin halk dilinde kullanılışını gösteren örnekler, kedi, fasulye, balta gibi anlamları olan kelimeler içinde örneğe lüzum yoktur şeklinde derleyici adresi, işi. Nerede derlenmiş? İşte bu derleme yeri çok önemli. Ve derleyicinin adı, soyadı. Bu sözlüklerin baş kısmında yer alıyor bunlar. Derleme sözlüklerin başında. Gönderdiği fiş sayısı da bu şekilde. İşte Karahisarlı'dan, Kadirli Osmaniye'den derleyicinin adı ve gönderdiği fiş sayısı şeklinde.
Burada da H ile başlayan bir kelimelere örnekler derleme sözlüğünden. Mesela hel, gelin süsü veya gelin teli, işte derlendiği yerler tabii önemli. Şu yıldız ilçelerin başına konuluyor. İşte Isparta, Keçiborlu, İlyas, Burdur'dan derlenmiş yaldız şeklinde. Veya hel, kartal, bir sürü anlamı var işte. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 demek suretiyle harman sıyırgası. Bunu ileride göreceğiz, bu hel kelimesinin Hititçe ile nasıl bir bağı olduğunu. Şimdi birinci kelimemiz Anna, Hititçesi Anna veya anne. Anne veya valide anlamında. Peki Divan-ı Lügat-ı Türk'e baktığımızda ana baba veya ana şeklinde, yani ana baba şeklinde geçiyor. Şu sarılar sözlükte geçmiş hallerini gösteriyor. Sümerce ama anne demek, Akatça'da ummu anne demek. Derleme sözlüğüne baktığımızda ana zaten işte Elazığ, Diyarbakır, Erzurum. Anne zaten her yerde kullanılıyor. Köken bilgisi sözlüğünde de ama şeklinde Çuvaş Türkçesi, Tuncer Gülensoy'un köken bilgisi sözlüğünde de Çuvaş Türkçesinde ama şeklinde geçiyor ki bu da Sümerce ile aynı. Büyük Türkçe bugün kullanılan sözcüklerde de anne şeklinde çocuğu olan kadın olarak geçiyor. Şimdi çivi yazısı hecelerden oluşan bir yazı sistemine sahipti. İki örnek verdim. İşte nasıl yazılıyordu? Şu an hecesi, bu da na hecesi. İkisi yan yana geldiğinde anna, anne anlamında. Baba da şu at hecesi, şu da ta hecesi. Bu da eşittir baba oldu. Hecelerin yan yana gelmesi suretiyle kelimeler oluşuyor çünkü Hititçe'de. Hititçe'de aşanna mesela semerin bir parçası şeklinde yer alıyor bizim sözlüklerde. Derleme sözlüğüne baktığımızda bu h'ler düşebiliyor tabii veya eklenebiliyor. Haşa, eğerin altına konulan kalın kumaş keçe veya süslü at eğeri. Yani neticede yine bununla alakalı bir kelime, derlendiği yerler. Akatça giş, argano, kozalaklı bir ağaç ve onun reçinesi şeklinde geçiyor. Yine Akatça argamanlu var. Bu da erguvani kelimesinin kökeni ta Akatça'ya kadar gidiyor. Yani Eflatun'la kırmızı arası. Güncel Türkçe sözlüğe baktığımızda Farsça ergavan diyor, Arapça ergavani şeklinde geçiyor ama halbuki köken ta Akatça'ya kadar gidiyor. Yine burada Hititçe işte atta, baba, atalar, dedeler, cet anlamı var. Sümerce abba, ata, dede, cet, ebeveyn. Akatça abum, baba demek. İşte Divan-ı Lügat-ı Türk'te ata şeklinde yine geçiyor. Baba, ata. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Abba. Sümerce ile aynı. Derlendiği yerler veya appa, b'li veya p'li dönüşümlü olabiliyor. Derlendiği yerler Bolu'da, işte Bilecik, Osmaneli. Türkçe Büyük Sözlük'te de zaten ata veya işte baba ve dedelerden büyük, babalardan her bir şeklinde yer alıyor. Yansıma sözcüklerine baktığımızda Hititçe ava bir ünlem şeklinde geçiyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'te ava acımak bildiren bir edat. Yani Arapların vaveyla sözleri gibidir. İnsan bir şeyden acınırsa, acı duyarsa ava ava der. Bu Lügat-ı Türk'te geçen anlamı. Ava üzüntü belirten bir ünlem şeklinde. Derleme sözlüğünde au şeklinde hayret bildirir ünlem. Isparta'da derlenmiş. Sümerce bilga, bil 2 bunların değerleri var. Ata, ihtiyar, yaşlı demek. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Bilecen, bilegen, bilican, bilicen, bilici, bilur, bilgin. Divan-ı Lügat-ı Türk'te bilge, bilge, hakim, akıllı, alim anlamında. Sümerce'de tek tek bil 2 buna bakarsak bilgadaki bil 2 oluşmak, saltanat sürmek, olmak, devir, çevirmek anlamları var. Ga'da zenginlik, getirmek, taşımak, nakletmek anlamlarında. Dolayısıyla bilge kelimesi de ta Sümerce'ye kadar gidebiliyor.
Hititçe'de et, at, ezza veya azzik kelimeleri yemek, karnını doyurmak, tüketmek, yiyip bitirmek anlamları var. Divan Lügat-ı Türk'e bakıyoruz. Azuk, azık demek. Hititçe'deki azziye oldukça benziyor. Zaten derleme sözlüğünde azlık şeklinde hemen hemen Türkiye'nin her yerinde kullanılan bir kelime. Bunun da yazılışı şu şekilde: az, zi ve ik. Burada 3 tane hece kullanmış yani katip. Derleme sözünde de azlık veya azık. Hititçe'de ezzan veya izzan, saman, çöp, buğday sapı, kesmik, ölmüş bir insanın varı yoğu anlamında. Hititçe yine ezza kelimesi var. Bunun anlamı bilinmiyor. Derleme sözlüğünde eza, bunlar da diğer versiyonları etza, edize, eza falan şeklinde geçiyor. Kibrit demek. Buradaki saman, çöp, işte buğday sapı dolayısıyla şu kibritle oldukça benziyor. Yine bir başka kelime hapuş veya hapuşant, sap, bitki, kamış, gövde, erkeklik organı, penis anlamları var. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Hapaç, hapış, hapış, yani bacak arası hapuş, apış. Ve hapuş olarak derleme sözlüğü Hititçe ile aynı şekilde yine kullanıldığını da görüyoruz. Hapuş şeklinde. Derlendiği yerler. Şimdi Hititçe'de ninda harpana veya harpanuşa diye bir ekmek çeşidi veya pasta. Ninda Sümerce'de ekmek determinatifi. Yani kendisinden sonra bir ekmek ismi geleceğini gösteriyor. O da neymiş? İşte harpana ekmeği veya harpunaşi ekmeği, bir ekmek çeşidi. Derleme sözlüğüne baktığımızda harp, Bilecik'te derlenmiş ekmek demek. Tabii Luvice kelimeler de var Hititçe cümlelerde, tabletlerde. Yani Hititçe bir tablette sadece Hititçe değil, Luvice de olabiliyor, Akatça, Sümerce kelimeler de olabiliyor. Bu harpuşta veya hurpaçta veya hurpuşta ağaç yaprağı, kabuk veya soğan anlamı var. Derleme sözlüğünde harpışta, hargışta, harpışta, aynen Hititçesi de geçiyor, harpuşta. Evlerin önüne asmaların yayılması için yapılan çardak. Bunlar da derlendikleri yerler. Veya evlerin önüne yapılan tahta saçak şeklinde. Yine ahşapla ilgili, ağaçlarla ilgili. Hititçe tu, yedi, harta veya harti. Yine bu determinatif kendisinden sonra bir yemek ismi geleceğini veya bir sebze ismi geleceğini gösteriyor. Bir türlü çeşidi. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Hart, havuç demek. Nerede derlenmiş? Maraş ve Adana. Tabii Türkçe'de bir de yansımalı sesler var. Hart nedir? Kesip koparmayı, çekip koparmayı, kazımayı, ayırmayı ve ısırmayı anlatıyor. Şimdi bu harta kelimesi bizim Mainz'da, onu anlatayım isterseniz. Almanya Mainz'da bizim bu çivi yazılı tabletlerin hem 1 milyon kadar fişi var. Her bir tablette geçen her bir kelime fişlenmiş durumda. Diyelim ki siz harta kelimesini merak ediyorsunuz. H harfiyle yazılı bir sürü çekmecelerde 1 milyon fiş var. Bunun da başlangıcını yapan Profesör Doktor Heinrich Otten hakikaten çok muazzam çalışmalar yapmış. Kendisinin hemen hemen hepsi el yazısıyla. Ve 1 milyon fiş var. Ben de oraya 2 kere gidip çalışma imkanı elde edebildim. Muazzam bir arşiv. Hem tabletlerin böyle siyah beyaz eski fotoğrafları var. Hem de işte bu zaten muazzam bir kütüphanesi de var. Bu tabletin kopyası, yani elde yapılmış olan kopyasını gösteriyor. Şimdi harta kelimesi deri, yani av çantası koruyucu tanrısı için düzenlenen dini metne ait bir yukarı pasajda şöyle geçiyor. Transkripsiyon: Beliya dingirlama, kuş kurşaş, andakan miuvaş, yanu antaaş. 20. satırda geçiyor bizim kelime. Tu yedi hartaaş, ninda edaa, şeeş kima tarşanta karaş.
Şimdi burada geçtiği metin yeri 20. satırda. İşte bizim kelime şurada geçiyor. Şu tu 7 Sümerce, har, ta ve aş şeklinde ondan sonraki kelimeler. Dolayısıyla burada da ne diyor? İşte bu koruyucu tanrı, Dingir biliyorsunuz tanrı Sümerce'deki Lamma, kırların koruyucu tanrısı. Yağlı havuçlu hurta çorbasını veya çorba determinatifi de olabiliyor. Yağlı ekmekle beraber huzur içinde ol fakat bu kızartılmışlara ayır şeklinde çivi yazılı, şu çivi yazılı tablette geçmiş. Hititçe'de haru diye bir kelime var. Bir ağaç ve kerestesi şeklinde bizim sözlüklerde geçiyor. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Haru, sabanın ağaç kısmı. Veyahut da ikinci anlamı da saban. Hem de Rize'de derlenmiş. Hemşin Pazar, Rize. Başta belirtmiştim hel kelimesi. Şimdi Hititçesi hila veya hela. Hem avlu ağıl anlamı var hem de ay halesi. Hale ama ayın halesi anlamında. Bir başka Hititçe kelime hilai. Ay ve güneş halesi olmak, çıkıntısı boynuzu olmak. Derleme sözünde hel, gelin süsü, gelin teli. Veyahut da bir başka anlamı yaldız. Almanca'da hel ne demek? Parlak, ışıklı, aydın. Bu da çok ilginç. Dolayısıyla şurada eski bir fotoğraf. Şimdiki gelinler tabii bu gelin tellerini pek kullanmıyor ve şeye kadar, dizlere kadar da iniyormuş meğerse bu gelin telleri. Şimdiki gençler sanıyorum bu gelin tellerinden haberleri yoktur diye düşünüyorum. Hititçe herina veya hirina maden eritme fırını veya yakıt malzemesi. Derleme sözlüğünde herene, harana veya harana şeklinde su taşınan bakır kap, helke veya harana yine tencere anlamında bu şeyde de kullanılıyor. Adana'da da kullanılıyor. Biz buradan bir arkadaşla bakarken dedik ki biz annem dedi kullanır da herene şeklinde. Yani Adanalılar da hala kullanıyor. Tencere veya büyük tencere anlamında. Bunun yazılışına bakarsak şu hi, ri ve na şeklinde. Herina. Yine Hurrice bir başka kelime. Huruşi. Hurrice kurban terimi anlamında. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Huruş veya hürüş. Fırında kurutulmuş meyve. Yani Samsun'da derlenmiş. Hititçe hadduniya bir ekmek çeşidi veya pasta anlamı var. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Hudun, yağsız sütten yapılan bir çeşit peynir. Kastamonu'da derlenmiş. Tabii tarihi süreç içerisinde bir dilin kelimeleri anlam daralması, genişlemesi veya başka anlama geçiş, anlam iyileşmesi, kötüleşmesi gibi semantik bir takım kaymalar da gösterebiliyor. Bu kaymalar bir dilin kendine mahsus kelimeler arasında görülebileceği gibi alıntı kelimeler arasında da görülebiliyor. Hititçe'de kaka, kaki veya gaga, Sümerce kaut, diş demek. Derleme sözlüğüne baktık. Kak, dilim, parça, diş. Bursa, işte Sakarya, Bolu, Kastamonu, Çankırı'da, Konya'da derlenmiş. Yine Hititçe kapişa, porsiyon, hisse veya pay anlamları var. Derleme sözlüğüne baktık. Kapiş, değirmencinin öğütme payı olarak aldığı un hem de Trabzon'da derlenmiş. Bu da çok ilginç bir kelime. Nindagatai veya katai, Akatçası katu veya kayatu şeklinde geçiyor. Bir ekmek cinsi diye geçiyor veya Akatçasında kavrulmuş tahıl ürünü. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Kete, yağlı, mayalı, mayasız hamurdan yapılıp külde pişirilmiş çörek veya şekersiz kurabiye olarak da Samsun'da, Giresun'da da görülmüş. Kete'nin düğün armağanı olabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde kete de Hititlerden itibaren devam etmiş. Hititçe kili, zunna ağacından yapılmış bir alet şeklinde geçiyor. Derleme sözlüğünde kiline kelimesi var. Budanmış asma çubuğu Konya ve köylerinde derlenmiş.
Yine Hititçe Gipi anlamı bilinmiyor bizim metin yerinde ama geçtiği metin yeri kırık. Zaten bu anlamı bilinmeyenler genelde çivi yazılı tabletler tabii pişmiş topraktan olduğu için şimdi günümüze kadar gelinceye kadar bir sürü zarar ziyana uğruyor. Sonra 2 katlıydı oradaki Boğazköy'deki arşiv. Tabii frikler ondan sonra geliyor. O bir kısmını kırıyorlar da. O 2 katlı arşiv düşünce çoğu da kırık vaziyette ele geçti. Derleme sözlüğünde kipi boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak için geçirilen ağaç Erzurum'da derlenmiş. Burada geçtiği metin yeri. İşte tam gipinden sonra fiil lazım fakat kırık. Şu köşeli parantezler tabletin kırık olduğunu gösteriyor baş kısımları. Hititçe kiruşa bir bitki şeklinde geçiyor. Kiriş derleme sözlüğünde pırasa veya taşlar arasında biten bir ot. Yine derleme sözlüğünde kiriç, şiriç şeklinde KÇ dönüşümlü olarak geçiyor. Ve işte şu kiriş dediğimiz küçük pırasaya benziyor ve ıspanak gibi yemeği de yapılıyor veya kavruluyor da. Bu da Hititçeden gelen bir başka kelime. Kurka kelimesi Hititçe'de tay sıpa anlamında. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Kurka yeni doğmuş tay hem de İstanbul'da derlenmiş. Bu da İstanbul'da derlenmesi de ilginç. Ayrıca derleme sözlüğü 2007. 8. cildinde eşek yavrusu sıpa anlamına gelen değişik kelimeler var. Kırık, işte krik, kırok, kiri, kirik, körük şeklinde. Affedersiniz şimdi günümüzde Allah'ın krosu şeklinde kullanılıyor ya. Yani dünyaya yeni geldiği için hiçbir şeyden haberi yok anlamında aslında kullanılıyor. Çünkü yeni doğmuş. Bu da çivi yazısıyla yazılmış hali. Ku hecesi, ur hecesi ve ka hecesi. Yine Hititçe'de giş kendisinden sonra ahşaptan yapılmış bir nesne ismi geleceğini gösterir. Veyahut da duk bir kap ismi geleceğini gösteriyor. Kurtal, kurtalli veya gurdali, örgü işi bir kap, sepet, çit, küfe, sandık anlamları var. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Gurdala, sandık. Yine İstanbul'da derlenmiş. Veya içinde üzüm çiğnenilen şıra teknesi, şırahane, şaraphane gibi anlamları da var. Yine Hititçe'de lalu, penis erkeklik organı, Akatçası işarum. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Lülük, lili, lüllü, çocuğun erkeklik organı. Giresun, Ulubey'de, Maçka köyleri, Malatya'da şu formları yani şu şekilleri lüllü Trabzon'da derlenmiş. Lüllük Arapkir Malatya'da. Lülü Düzce Bolu'da derlenmiş. Lamaştu bu Sümerce yeni doğum yapmış kadınları öldürüyor. Aynı zamanda tanrıça olan korkunç bir varlık olarak anlatılır genelde. Ve şimdi günümüze ne olarak geldi? Albastı. Bu lohusa kadınlarda görülen bir hastalık. Kadınlar muhtemelen bebeklerini kaybetme korkusuyla travmatik dönem geçiriyorlar. Hatta bir de onların yüzlerine al basmasın diye kırmızı Yemeniler falan örterler. Bu da ta Sümerlerden gelen. Bu da New York Metropolitan Müzesi'ndeki Lamaştı muskası. Hititçe'de lili hareketli dönen anlamı var. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Lilliş topaç. Hem de Adana'da derlenmiş. Büyük Türkçe sözlüğe bakıyoruz. Farsça lüle diyor. Halbuki Farsçadan daha eskiye gidiyor. Hititçesi var. İşte yar saçların lüle lülede de geçiyor zaten. Halbuki Farsçada borucu, boru döşeyen usta anlamları da var. Ama dediğimiz gibi en fazla ya Farsçaya gönderiliyor ya da Arapçaya. Halbuki daha eskisi var. Daha doğrusu Akatça tabii daha eski de Hititçe Lili var. Yani Farsça ona göre daha yeni. Evet, bu da Lili iki hecenin yan yana gelmesi suretiyle hareketli dönen
Lilliş. Zaten bizim öğrencilerden birisinin yaşı büyük. İşte 45-50'li yaşlarda var. Gaziantep İslahiye'de doğup büyümüş. Dolayısıyla hocam diyor biz diyor topaca Lilliş deriz diyor. Yani o kullanmış ama yeni gençlerin hiçbirisi bu kelimeleri bilmiyor tabii. Mindelapashi bir ekmek çeşidi. Derleme sözlüğünde loş, uzun pide veya lavaş Van'da derlenmiş. Şu şekilde. Yine Hititçe'de malla, malli, malliya, öğütmek, ezmek, ufalamak, kırmak anlamları var. Derleme sözlüğünde de mala, harmanda tahılın dipte kalan topraklı kısmı. Hem de Burdur'da derlenmiş. Hititçe'de mirmir ruj, değersiz ve zorunlu durumda içilebilen bir sıvı. Derleme sözlüğünde mirmirik, kavun çekirdeği şerbeti, rakıya dönmemiş üzüm suyu veya şaraba dönmeye başlamış şıra, yine mırmırık, tatsız, sulu ayran, çok ekşimiş bozan veya yeni mayalanmaya, ekşimeye, şarap olmaya başlamış. Çünkü bozanın fazla bekletilmişi zaten sarhoşluk veriyor. O da mırmırık olarak geçiyor. Bu da işte yazılış şekli miir, ru ve uş. Değersiz, zorunlu durumda içilebilen bir sıvı. Şimdi İstanbul'da Dersaadet'te bir zamanlar deniliyor bir bozacı Hacı Zeynel isminde bozacının manzumesi şu şekildeymiş. Mırmırıktır bozan bilin, ona göre gelin alın, aldırmazsan baka kalın, sübye gibi koyu bozan. Bu mırmırık yani çok beklediği için sarhoşluk verir. Hani normal sarhoşluk vermez değil, mırmırıktır anlamında kullanıyor. Bizim çivi yazılı tablette işte Kabo 2278 yer altındaki ruhların yolculuğuna ait mitolojik metinde belgeleniyor. Transkripsiyonu şu şekilde 7. satırda Mirmir Ruş Akkuşkanzi. Şimdi onlar yani yer altında yaşayan ölüler güzel masadan yemezler, güzel tabureden oturarak yemezler, güzel kadehten içmezler, iyi yemek yemezler, benim iyi içeceğimi içmezler, çamur topaklarını yani yığınlarını yerler, onlar çamurlu yani mirmir ruş sular, pis sular içerler şeklinde de geçiyor. Akkuşkanzi, ek ak. Tabii bu akmak, Türkçedeki akmak fiiliyle de oldukça benzer. Kökü ek ak diye geçer bizim Hititçe sözlüklerde. İçmek fiili. Diğer bir sürü anlamı var işte dediğim gibi mirik, pis su, mırık, cıvık, bataklık, bir sürü anlamı. Bulanık su. İşte yine bu Hatay'da mayalanmış zeytinyağı tortusu Urfa'da. Bizim öğrencilerden birisi Bulgaristan göçmeniymiş. Ben bunu anlatırken, derse bahsederken benim dedi babaannem dedi eğer ben kötü ayran yapar da verirsem bu ne demiş böyle mırmırık gibi yapmışsın der dedi bana. Dolayısıyla yani mırmırık tatsız anlamda. Ha diyor ben de diyor anlıyorum diyor onun diyor olumsuz bir şey olduğunu ama ne olduğunu tam anlayamıyordum diyor. Mırmırık gibi olmuş dermiş ona. Dolayısıyla mırmırık böyle. Şimdi Akatça bir başka kelime murru kelimesi. Acılık, sertlik, keskinlik veya Sümercesi giş, şimşeş, sarı sakız, mırra kahvesi anlamları var. Bugün kullandığımız mırranın kökeni de ta Akatça'ya gidiyor. Mırra da zaten içmişsinizdir. Oldukça acı bir kahve türü. Evet, bu Mirmir Ruş tablette Kabo yani bu Boğazköy'ün 1969 senesinde çıkmış olan bir tablet. Yayınlandığı yer ve 7. satırda geçmiş. Mi'ir, ru, uçtan itibaren de bir kısmı kırılmış ne yazık ki. Şurada uçun bir yatay görünüyor. Köşe çengelinden kırılmış ama uç işareti. Bu da miteşnaş veya minteşşer, gümüşü betimleyen bir sıfat. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Menteşe, ince altın ve gümüş bilezik şeklinde Malatya'da, Kastamonu, Adana'da
İçelde hala kullanılan bir başka kelime. Bu da çivi yazısıyla yazılmış hali. Mi, en, te, eş, na ve aş şeklinde. Hatice muh veya muhal ev ocağı anlamında bir kelime. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Muhara, mıhıra bir sürü söylenişi var. Ve ocak anlamında. Yine bir sürü işte Antalya, İzmir, Erzincan, Muğla'dan da derlenmiş. Hititçe papria, müzik aletini üflemek olarak geçiyor bizim Hititçe sözlüklerde. Derleme sözlüğünde papıra, bir çeşit halk oyunu müziği. İrişli, Bayburt, Sarıkamış, Selim ve Kars'ta derlenmiş. Papara veya papara koparmak, işte çevresini rahatsız edecek denli yüksek sesle bağırmak. Bizim çivi yazılı tablette nasıl geçmiş? Lumeş si bun iki paprianzi. Yani onları, yani koyunları altarın önünde keserler. Adamlar, şu Lu 2 Sümerce adam demek, meş çoğul yapıyor adamlar. Gök gürültüsü gibi ses çıkaran boynuzu üflerler. Hititçe giş parnulli bir ağaç ve onun odunu veya kerestesi şeklinde geçiyor. Yani pırnal. Derleme sözlüğünde pinar, pinar, piner, yaprakları dikenli bir çeşit meşe, pırnal. Evet, Hititçe Pars, hatta Haticesi Paraş, Lu 2 Paraşna Pars maskesi giymiş Kürt görevlisi. Divan-ı Lügat-ı Türk'te Pars, yırtıcı bir hayvan. Büyük Türkçe sözlüğe bakıyoruz. Pars, kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah. İşte yani bugün kullandığımız Pars kelimesi de Hatice ve Hititçe'ye kadar gidiyor. Bu da 2019'da Hotokapan'a yakalanmış, Tunceli'de yakalanmış bir Pars. İnşallah öldürmemişlerdir. Ne yazık ki hayvanları işte bir de büyük olunca gördükleri zaman halbuki hiçbir hayvan kolay kolay insana zarar vermez. Parşana, par, şa ve na şeklinde geçiyor. Hititçe piran veya peran, ön, önde, ilk, eskiden, önceleri anlamı var. Piran huyatalla, öncü veya yardımcı. Güncel Türkçe sözlükte pir Farsça diyor. Halbuki daha eskiye giden Hititçesi var. Yaşlı, işte koca, ihtiyar kimse, bir tarikat veya sanatın kurucusu anlamlarında. Yine Hititçe bir başka kelime duk, kendisinden sonra bir kap ismi geleceğini gösteren Sümerce bir kelime. Pulla, bir kap veya duk pulliri, pulliriya şeklinde versiyonları var. Derleme sözlüğünde bulul, bullula, küçük küp veya pulluk testi, küçük testi şeklinde de Balçova, İzmir'de derlenmiş. Şimdi ben isterseniz bir öncekine gidip, şimdi Hititçe'de purut kelimesi, bu da niye bir önceye gitmedi? Purut kelimesi Hititçe'de kerpiç, kil anlamlarına geliyor. Ve aynı şekilde bizim derleme sözlüklerinde de purut, puruthane yani kerpiçten yapılmış ev anlamında kullanılıyor ve bir de Diyarbakır türküsünde geçiyor. Şimdi isterseniz o Diyarbakır türküsünü biraz bir kısmını dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Hocam ses açık mı? Aa, bir dakika bir bakayım. Şehir sanata bakarsanız oradan. Evet ona basmamışız, pardon. Osman Sertkaya, etmet mi edeceğim hocam? Tekrar bir şey çıktı. Ne diyor hocam? Bir etmet var. Onu mu işaretlemem lazım acaba?
Bir oraya girin de şehir sound'u işaretlediniz mi? Onu işaretledim, evet. Sonradan bir şey çıktı. Onun Evet. önemi yok hocam. Onun önemi yok mu? Evet. Tamam. O zaman niye şey yapmadı? Bir öncekine gider misiniz hocam? Bir önceki şeye. Tamam. Şimdi o zaman devam ediyorum. Şimdi devam edin. Evet. Geldi mi? Evet, müzik geldi değil mi Oktay? Geldi. Evet. Hocam evet. Güzel bir türkü bu. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Hani bu Hı hı. Pruthana ismi. Şimdi Elazığ yöresine ait bir türkü bu. Hı hı. Ve Elazığ'da biliyorsunuz yoğun bir şekilde Amerikan okullarının bulunduğu bir yerdi. Güneydoğu öyleydi de Elazığ'da da sanıyorum 21 tane falan vardı bu Amerikan okulu. Şöyle diyorlar, ben size de söylemiştim. Bu Pruthana sözcüğü aslında diyorlar Pirotane dedikleri de bu Ermenilerin ya da azınlıkların gittiği Amerikan kursları diye bir açıklama var. Bu türkünün açıklamasını böyle yapıyorlar. Sizin söyleminize göre de o açıklama tamamen Evet. yanlış oluyor. Değil mi hocam? Yanlış oluyor tabii çünkü Hititçe'ye dayanıyor. Hititçe purut, kil, toprak, kerpiç anlamı var. Dolayısıyla gittikleri yer puruthane yani kerpiçten yapılmış yer ki bizim Diyarbakır türküsünde de yer alıyor. Evet. Dolayısıyla Hititçe'ye dayanıyor. Tabii ki Hititçe çok çok daha eski bir dil. Yani Evet. olsa Hititçe'den bu tarafa geçmiştir. Dolayısıyla derleme sözünde purut, topraktan yapılmış çanak, çömlek ve benzeri kaplar. Bizim bu beraber bu makaleyi yazdığımız Özcan arkadaşımız Sivas Müzesi'ne gitmiş. Şimdi orada arkeolog Musa Törmük arkadaşımız var. Tabii o onun Hititçe olduğunu bilmiyor. Demiş ki bana müsaade ben Puruthane'ye gideceğim. Özcan da demiş ya sen Purut'un demiş Hititçe olduğunu biliyor musunuz? Vallahi demiş yok. Peki demiş ne yapıyorsunuz orada? Biz demiş orada seramik falan yaparız. O da Sivas'ta Puruthane olarak da hala devam Pruthane ediyor. bir yerde seramik atölyesi olarak ismi olarak da kullanılıyor. Evet. Kullanılıyor. Evet, o Evet, şekilde. çamurun olduğu bir yer yani çamurla alakalı bir yer Haşır oluyor. neşir. Evet, Evet. evet. O şekilde. Purut'un yazılışı çivi yazısıyla Puruut şeklinde. Evet, ne yazık ki bu köy isimleri değiştiriliyor. Bu da tarihle olan bağı koparıyor. Şimdi bu Eşmepınar, Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köydü ve eski adı Purut'tu. Şimdi olmuş Eşmepınar. Dolayısıyla yer isimlerinin değiştirilmesi tarihle olan bağı da koparıyor ne yazık ki. Evet, bu kelimelerden pardon. Şimdi bazı kelimelerin dediğimiz gibi günümüze değişmeden geldiğini görüyoruz. Bu Güner 1988'de yapmış olduğu çalışmasında Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde de en eski yöntemle çömlekçilik yapıldığını ve bu işi yapanlara da purutçu adı verildiğine değiniyor. Yani şuraya meslek yapma eki getirmişler. Bu kullanılan kelime Hititçe, çu getirmek suretiyle meslek eki getirmişler. Dolayısıyla burada da Salihli genelde hep kadınlar, bilmiyorum hala devam ediyor mu ama bu biraz eski bir fotoğraf. Gököyüklü kadınlar Orada yapıyorlar hocam, satıyorlar. yapıyorlar mı? İyi, Yapıyorlar. güzel.
Hem de günde 40-50 güveç yapıyorlarmış. Güzel, devam ediyor yani. Şimdi Akatça secretum, kapalı veya kadın anlamı da var. Yani kapalı kadın anlamı var. Veya sekru, kapalı demek. Sümerce'de seekrum, bir kadın sınıfı şeklinde geçiyor Sümerce sözlükte. İngilizce secret, kapalı, saklı. Latince secretum, gizlilik, özellik, gözden uzak. Secretus, işte ayrı, yalnız, gizli. Almancasında da yine versteckt, şu biliyorsunuz kuvvetlendirici. Dolayısıyla şu stekte yine secretum'un kalıntıları var. Bu da Hocam çok bu ilginçtir. burada şunu şey yapabilir miyim? Bu İngilizce, Latince diyorum, İngilizce, Almanca falan geçenler Latince vasıtasıyla geçenler. Değil Tabii, mi? evet, tabii, doğru Direkt söylüyorsunuz. yani bizim Türkçe gibi direkt geçen değil. Yani Direkt geçen. Latinceden oraya geçmiş. Evet, aynen. Evet. Ama Evet. Buyurun. Akatça kökenine bakıyoruz. Hatta Sümerce daha da eski. Evet. Sümerce veya Akatça Akatça. Latinceden geçmiş yani. Tabii diğer Evet. dillere, evet. Yine Şahan genellikle Lüzi ile beraber geçer. Arazi işletme karşılığı ödenen vergi, haraç, tımar veya zeyamet. Derleme sözlüğünde şahna, şahana, öşür toplayıcı veya zahna, yine öşür toplayan olarak derlenmiş. İşte bizim bu dergide Kubaba dergisini yayınlayan Neşide Hanım, o da Samsun Havzalı, pardon Amasya Havzalı. Babası şanacıymış. Ben de derdim ki diyor babamın şanacı ne demek? Peki dedim ne iş yapıyordu? Vergi toplardı dedi babam. Dolayısıyla o da bizzat babası şanacıymış. Evet. İşte şa, ah, ha ve an şeklinde çivi yazılı tabletlerde bu şekilde yazılıyor. Evet, Hititçe'deki şammama veya şamama bir yağ bitkisi veya susam. Akatça şamşammu veya şamaşşammu susam. Derleme sözlüğünde işte sursal, susam veya sussal şeklinde geçiyor. Zambak, susam, işte bu derlendiği yerler. Yine şamama var. Güzel kokulu bir tür küçük kavun. Kavuna benzer bir yıllık otsu ve sürüngen bir bitki. Güncel Türkçe sözlükte de susam şeklinde zaten devam ediyor. O da Akatça, Arapçaya gönderiyor. Sisam'dan geliyor diyor. Halbuki daha eskisi var Akatça. Orada şey de var hocam, bir vurgularsak. Yani bizim bu sözlüğü toptan yeniden yazmamız gerekecek galiba. Aslında Hep böyle. bu güncel Türkçe sözlüklerde Akatça, Hititçe veya Sümerce bilen kişilerin de Türk Dil Kurumu'nda çalışması lazım bence. Doğru Yani hocam. bizzat orada yani kadrolu eleman olarak, çünkü dediğimiz gibi ta Hititçe'ye, işte Sümerce'ye ve Akatça'ya dayanan bir sürü kelime var. Şimdi işte susamı tutuyor, işte Arapça kökenli yapıyor. Öbürünü Farsça kökenli yapıyor. Çünkü Öbürünü bilmem. daha Evet. eski bilen kimseler yok. Evet. Dolayısıyla lazım yani. Evet, Türk Dil Kurumu'nun mesela giş şapia bir kap diyor. Pardon, benim burada yukarıdan geliyor. Dolayısıyla şuradan bakayım yanındaki anlamı. Metalden bir kap. Derleme sözlüğünde şapa veya şapçak, maşrapa, şaplak, topraktan, ağaçtan yapılmış ağzı geniş su kabı veya şapşak, şapşat şeklinde de derleme sözlüklerinde devam etmiş bu kelimede. Hititçe şeklumi bir bitki şeklinde geçiyor. Anlamı bilinmiyor. Derleme sözlüğünde havuç anlamıyla çıkıyor. Şekli şekilde, hem de Malatya'da derlenmiş. Yine ki şenti, şinti veya zinti, zintiya, bazen sonuna yağ da gelebiliyor. Kasap masası, üzerinde et kesilen ağaç kütüğü ve tahtası. Derleme sözlüğüne bakıyoruz. Şenit, üstünde ekmek açılan tahta. Tefenli Burdur'da derlenmiş. Yine Hititçe şepit, bu da günümüze kadar aynen değişmeden gelen bir başka ekmek ismi.
Bir tahıl, bir çeşit veya ekmek, çörek anlamları var bizim Hititçe sözlükte. Sümerce'de arpa demek zaten. Akatça'da şaltu veya saltu bir tahıl çeşidi ve derleme sözlüğünde şepit veya şepit ekmek, yufka ekmekten daha küçük ve kalın ekmek şeklinde hala yaşayan bir kelime. Evet, annem Ankaralı benim. Dolayısıyla Ankara'ya bir gittiğimde ablam Çubuk'a gitmiş. Neyse Çubuk'ta Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ekmek satıyormuş. Şepit ekmek. Ben de aldım ve şuraya da yazmış zaten kooperatif şepit şeklinde. Dedim çok güzel. Bu dedim Hititçe bir kelime ve hala günümüzde kadınlarımız yapmaya devam ediyor. Hititçe'de şipa veya şipan, iltihap, irin veya zipa, şipanın kesin olmayan bir varyantı şeklinde geçiyor. Sümerce çok benzemiyor. Lugut, irin iltihap, Akatça şarkum, irin iltihap. Derleme sözlüğünde ciban, zipik, çıban şeklinde, çıban Büyük Türkçe sözlükte de çıban şeklinde geçiyor. Türkmen Türkçesinde çıban şeklinde geçmiş. Köken sözlüğü Tuncer Gülensoy'un. Yazılışı da şu şekilde: şi, pa ve an şeklinde. Ve bir başka kelimemiz Hititçe giştar var. Giş kendisinden sonra bir bitki ismi geleceğini gösteriyor. Zaten bu da kırık olduğu için tam şurada geçiyor bu. Şu giş işareti tar, va ve aş. Kırık gördüğünüz gibi. Hem başı kırık hem sonu kırık satırın. O nedenle anlamı bilinmiyor ama gişten dolayı bir bitki ismi olduğunu biliyoruz. Çünkü Sümerce giş kendisinden sonra bir bitki ismi geleceğini gösteriyor. Derleme sözlüğüne baktım. Tarvis var. Karpuz hem de Türkistan göçmenlerinden derlenmiş İstanbul'dan. Tarla kuşu, evet Hititçe'de tarla munşen olarak geçiyor. Munşen kendisinden, bu da sona gelen determinatif. Kelimelerin sonuna geliyor ve kendisinden önceki ismin bir kuş ismi olacağını gösteriyor. Tarla kuşu. Sümercesi de çok benziyor. Darlugal munşen. Akatçası tarlugallum, tavuk, dişi kuş veya hindi. Derleme sözlüğünde terlan, sarı renkli, büyük pençeli, kartala benzer bir çeşit avcı kuş veya terran, tarlan, koyundere, ahıska da derlenmiş. Hititçe metninde nasıl geçiyor? Şöyle bir baktığımızda Nu gimraş humandaş tarlan muşen tarumakin muşen. Yani tarumakin muşen dediği de ağaç kakan kuşu. Bütün kırların diyor av hayvanı, tarlan kuşu, İşte burada diyor sarı renkli, büyük pençeli, kartala benzer bir çeşit avcı kuş. Ondan sonra ağaç kakan kuşu, Tanrı Ullu'nun yanında, kattan yanında demek Hititçe'de. Şunlar da paragraf çizgisi. Evet, bu Tuncer Gülensoy'un köken bilgisi sözlüğü, Türkiye Türkçesindeki. Orada geçiyor zaten. Moğolca hatta tarlan demiş. Ondan sonra terlan, işte sarı renkli, büyük pençeli, kartala benzer bir tür terran şeklinde de geçiyor. Şimdi Hititçe'de udu talla, udu Hititçe'de koyun demek. Hititçe diyorum, Sümerce'de koyun anlamında. Şimdi bu udu hecesi aynı zamanda lu olarak da okunabiliyor. Dolayısıyla Hititçe'de diyor ki ya udu talla diye okuyacağız veyahut da lutalla. Derleme sözlüğüne baktım. Tala, kırkılmış koyun, keçi. O zaman demek ki bunu lu değil de udu talla. Niye? Çünkü koyunla alakalı. Bu da koyun demek. Dolayısıyla derleme sözlüğünde nasıl okunması gerektiğini bize gösterdi. Hititçe'deki bir kelimenin. Bu da çok güzel tabii. Hititçe'de urudu tampura var. Bu urudu kendisinden sonra yani bakır demek Sümerce'de. Bakırdan yapılmış bir alet geleceğini veya tambura bir müzik aleti tambur. Derleme sözlüğünde dambıra, dambur, işte dambura şeklinde
Niğde'den, Konya'dan, Maraş'tan derlenmiş. Bir de bizim bu şeyler var hocam. Daha önce söylemiştim size. Kazakistan, Kırgızistan, Nogay, diğer Ha, Türklerde evet, Dombra olarak hala benzer bir devam alet ediyor. devam ediyor. Evet, yani dombra, aradaki A, O olabilir tabii ki. Evet. Türkçe'de T veya tar demek, söylemek, konuşmak, söz kesmek, nişanlanmak anlamları var. Divan-ı Lügat-i Türk'e bakıyoruz. T demek, söylemek. Şu şekilde yazılıyor. 4 tane köşe çengeli, bir tane de yatay. Zaten bu çivi yazısı ya köşe çengelleri, yatay, dikeyin yan yana gelmesi suretiyle heceleri oluşturuyor. Evet, Hititçe'de E2 tura, ev kelimesi zaten Sümerce E2'den geliyor, buradan geliyor. E2 tura bir yapı veyahut da turuhanla bir yapı, çatı katı, tavan arası. Derleme sözcüğüne bakıyoruz. Turana, çatının üstündeki eğimli bölüm veya tura altı, Isparta'da derlenmiş. Yine tura, aynı Hititçe'deki gibi. Ev duvarlarını dış desteklerden korumak için üzerlerine çakılan tahta perde veya çatı anlamı var. Tora, işte turna gibi değişik versiyonlarına da rastlamak mümkün. Netice itibariyle yazının icadıyla kayıt altına alınan, gelecek nesillere aktarılan kelimelerin bazılarının yazıdan yani standart dilin söz varlığından çıkmasına rağmen halk arasında yaşıyor olması tabii toplumun hafızasının da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Böylece Hititlerden itibaren devam eden kültür birikimi sekteye uğramadan da günümüze kadar ulaşmış oluyor. Şimdi Helmut Theodor Bossert diye İstanbul Üniversitesi'nde eski çağ dillerini kuran, bu Almanya'dan gelip de kuran hocalardan birisi. Etice formlar bilgisinin örnek derlemesi 1935'te yayınlamıştır bunu. Türkçe olarak hem de yayınlamıştır. Orada ön sözünde şu cümleyi kurmuş. Türkiye'de Etice'yi öğrenmek ulusal bir ödevdir. Memleket eski kültürüyle kusarmakta, bu sanıyorum yeni türetilen kelimelerden birisi, gayet haklıdır. Çünkü eski Doğu medeniyetlerindeki kültürle bir düzeyde olan kültüre sahip bulunuyor. Bundan böyle Eti dilini yalnız gelecekteki Hititologlar öğrenecek değil, tarihçiler de, arkeologlar da, daha buna benzer dil bilgisiyle uğraşanlar da kendilerini bu bilgiden alıkoyamayacaklardır şeklinde. Tabii 1935'te söylüyor. Hakikaten çok doğru. Yani sadece Hititologların bileceği bir dil olmaktan çıkıyor. Çünkü bizim derleme sözlüğünde bir sürü kelimenin bulunması çok ilginç. Son slaytım, Hititçe bir cümleyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Nuşmaş dingir aşuli pahaşten. Tanrı sizi iyilikle korusun diyorum. Nuşmaş sizi demek. Şimdi Hititçe'de nu ve demek. Şımaş sizi size. Dingir Tanrım. Aşuli iyilikle. Pahaşten korusun. Şu ten de sizi anlamında. İkinci tekil çoğul şahıs yaptı. Tanrı sizi iyilikle korusun. Evet hocam, Tanrı Türkiye korusun gibi bir şey oldu. Evet. Evet, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Bu ufuk Rica açıcı ediyorum. bir konuşma oldu. Ara vermek ister misiniz? Çay falan almak ihtiyacınız var mı? Benim yok ama bilmiyorum. Yani o zaman şey yapalım, biz devam edelim. Tamam. Arkadaşlara da şimdi hocamız sunumunu bitirdi. Bu arada herkese açık olarak, lütfen bana direkt olarak yazmayın. Herkese açık olarak hem YouTube'dan hem de bu Zoom'dan sorularınızı yazarsanız ben hocama sözlü olarak ileteceğim. E, Buyurun, sorularınızı yazabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben de teşekkür ederim Ee, beni davet Şimdi ettiğiniz çok için. ilginç oldu. Yani ben en çok dikkatimi çeken şu var orada. Diğer dillere tabii bugün işte İngilizceden de
bahsediliyor. Diyor ki İngilizce, işte Hititçe ortak sözcükler, Almanca, başka dillerden de olabilir. Ama ilginç olan şu ki bu dillere geçiş hep Latince üzerinden. Yani Avrupa'ya geçiş Latince Tabii. üzerinden olmuş. Diğer bir ilginç nokta ise sizin verdiğiniz örneklerden tamam biz Anadolu çocuğuyuz. Yani bizim atalarımız, dedelerimiz bu dili kullanıyorlardı. Çünkü Anadolu'da yaşadılar. Bir etkileşim oldu diyebiliriz. Ama siz mesela bir sözcük bulmuşsunuz, Tavriz diye, karpuz Evet, tercih. anlamında. Bunu Türkistan göçmenleri konuşmuş. Yani Anadolu'da yaşayan birisi değil. İşte mesela kurka var. Kurka hala 3 yaşından küçük yeni doğmuş taylara deniyor. Hı hı. Hala Nogaylarda, Kazaklarda falan kullanılıyor. İşte Dombra Hı mesela. hı. Çok önemli bir şey de şu var. Sizin bulduğunuz örneklemeler Divan-ı Lügat-ı Türk'ten. Evet, yani Yani orada da olması çok ilginç. evet, orada olması bu şunu gösteriyor. Yani bizim bu Hititçeden, Akatçadan, Sümerceden bu sözcükler direkt olarak geçmiş. Yani Aynen, yani bir o, o zaman aktarma. şöyle bir sonuca varıyorum ben. Diyorum ki ya bu Hititler milattan önce 2000, hadi diyelim 1600, Hı hı. 3600. Sümerlere bakıyorsunuz, kafanız karışıyor. 4-5 bin yıl öncesine gidiyorsunuz. Akatlar falan yine öyle. O zaman bizim Türkler o tarihlerde varmış yani bir yerler. Tabii Değil mi? şimdi kimine göre bu kadar çok dilin aynı şeyde kullanılmış olması beraber yaşamak suretiyle mümkün olabilir diyor bazı makalelerde. Tabii. Dolayısıyla ilginç, yani hakikaten daha da bulacağımız bir sürü de kelime var. Çok Yani ilginç. çok bana göre garip mesela diyelim ki Çorum'da bu sözcüğün kullanılması veya Sivas'ta, Nevşehir'de, ne bileyim Kayseri'de kullanılması olağandır. Haydi Diyarbakır'da da kullanılır, Akdeniz'de de kullanılır. Ama ya Türkistan dediğimiz yer bugün uçakla gittiğiniz zaman 6-7 saat, 9 saat süren bir yer yani. Az değil Yani yani. az değil yani. Türkistan'da, Kazakistan'da, Nogaylar'da, işte efendim Çuvaşlar'da e, kullanılıyorsa bunların beraber yaşama imkanı yok. O da nasıl olur? Evet, şimdi bu tabii bizimki bir başlangıçtı. Bundan sonraki aşamada biraz daha detaylı çalışıp diğer dillere de yani bakmak gerekecek. Evet, Yani bu evet. bir başlangıç oldu çünkü. Ama hakikaten çok ilginç. Yani derleme sözlüğüyle bir de bu sözcükler dediğim gibi güncel Türkçe sözlükte kullanılmayan sözcükler. Evet, halk dilinde direkt yalın Halk yani dilinde. bir de halk dili derken şöyle bir şey var. E, Eğitimle etkilenmeyen bir dil. Ha, aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Yani eğitimle Köyde köyde işte işte Yörükler, işte ne bileyim Türkmenler, işte köylü kesim, hı hı. yani bunlar eğitimde işte diyelim ki şehirli kesim olsa işte okumuş yazmış olur, Farsça bilir, Arapça bilir veya işte İngilizce, Fransızca bilir diye dersiniz ama o Yörük adam veya işte Türkmen adam veya işte köyünde çiftçilikle uğraşan insanlar bu dilleri bilmesi mümkün değil yani. Evet, evet, ilginç yani. Çok dediğim gibi daha da geliştirip bakalım ne gibi sonuçlara ulaşacağız. İlginç yani. Ve bekliyoruz hocam. Şimdi sorulara başlayalım. Tamam. Vedat Köle sormuş. Vedat Bey sürekli bahseder. Bu Almanlar temizlik bahanesiyle Almanya'ya 3000 Hitit tableti götürmüştü. Hı hı. Geri iade ettiler mi diye bir soru soruyor. Soruyor. Evet, onlar 1987 yılında Bo numaralı tabletlerden 7400 adedi geldi. Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne temizlik amacıyla gitmişti ve o zaman Kültür Bakanlığı girişimde bulundu. Yani Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde şu anda o 7400 Hitit tableti. Evet. Murat Çevik sormuş. Bu tabletleri kimlerin yazdığını ve bu hece yazısını kimlerin bulduğuna geliştirdiğine ilişkin bir bilgi var mıdır?
kimlerin yazdığına derken katipler yazıyordu. Acaba onu mu kastediyor? Çünkü Belki de katiplik, yani sanırım katiplik onlar çünkü Hattilere, Hittitlere ait bu tabletler. tabletler. Evet. O dönemde katiplik bayağı çok önemli bir görevdi. Ve katipler 3-4 dil biliyorlardı. Dolayısıyla şimdi bizim size gösterdiğim işte Sümerce, Hititçe, Akatça, bu küçük sözlüklerde de çok önemli. Niye? Katiplere de yardımcı olmak amaçlı ve eski dillerin unutulmaması amaçlı yapılıyordu tabii. Evet. Dolayısıyla katiplik hakikaten önemli bir görevdi o dönemde. Sanıyorum herkese açık yazılamıyor diyorlar da sanırım Öyle mi? hostun yok, bana soruları ben görebiliyorum da herkesin görmesi açısından eğer Barbaros Bey buradaysa düzeltebilirse sevinirim. Ama ben soruları görebiliyorum. E, Şimdi Orhan Emin Bey demiş, bahse konu olan kayıp Hatti Eti şehri Nevşehir'de olabilir. Acıgöl ilçesi İnanlı ve Tahtar'ın arasında bu şehir. Evet, Acıgöl ve Tahtar'ını biliyorum. Oradaki az ileride Topa'da Yazılı Kayası var diye Evet, evet. Topa'da evet, Yazılı Kayası var, evet. evet, onu belirtmiş. Bir Galaxy Ağa'nın ismi yok. Louis'ler kimdir diye Sormuş. sormuş. Sorabilir miyiz diyor. Anladım. Yani Tabii, Hititler 2200 milattan önce, yani 2000'li yıllarda Anadolu'dalar. Bu Louis'ler kim? Bir de var. Bu yani konumuzun açısından değil de ben çok sinir oluyorum. Bugün de yazıyor. Hep sosyal medyada birileri işte Alevi, Alevileri Louis'lere bağlıyorlar. Sümerlere bağlıyorlar falan filan. Böyle bir garip bir şey var. E, Bu Avrupa'dan yani destekli, gerçekten kurumsal olarak destekli bazı yazar çizerler var. Bunlar habire bir senaryo yazıyorlar. Bizimkiler de sağ olsun bunu büyük bir bilim şeyiymiş gibi paylaşıyorlar. Hoşlarına da gidiyor sanırım öyle bir şey. evet, Luviler işte o haritada da gösterdiğimiz gibi güneyde ve güneybatı Anadolu'da yaşamışlar ama şimdi bunların konuştuğu zaten iki şekilde yazı var. Bir çivi yazılı Luvicesi, bir de hieroglif Luvicesi. Yani bizim çivi yazılı tabletlerde çivi yazıyla yazılmış olan bir Luvice var. Bir de şimdi Kargamış'tan veyahut da Malatya'dan ele geçmiş olan, Malatya'da bulunmuş olan hierogliflerin yazılmış olduğu dil de Luvice. Dolayısıyla iki türlü Luvice var. Çivi yazısı Luvicesi, resim yazısı Luvicesi şeklinde. Ve işte bunlar işte bu genelde hem çivi yazısı hem işte hieroglif kullanmak suretiyle gelmişler Anadolu'ya. Başka ne desem acaba? Bu Louis'ler hakkında çok fazla bir bilgi var mı hocam? Şimdi Luvilerle ilgili epey bir kitap da yazılıyor, yazılmıyor değil. Yok, bilimsel amaçlı, yani buluntu olarak benim bahsettiğim. Bu işte hieroglifli kitabeler, o bayağı bir şey, çok buluntu var hieroglifli kitabeler. Şimdi geç Hititler yıkıldıktan sonra, daha doğrusu Hititler 1200'de yıkıldıktan sonra geç Hitit şeklinde Güneydoğu Anadolu'da beylikler şeklinde yaşamaya başlıyorlar. Küçük devletler şeklinde. Dolayısıyla orada kullanılan dil artık çivi yazısı bitiyor o dönemde. Ve onun yerine, daha doğrusu çivi yazısını tercih etmiyorlar. Kayalara veyahut da taşlara yazdıkları yazı hieroglif yazı oluyor. O hieroglifleri de David Hawkins zaten çok güzel bir korpus yaptı. 3 cilt şeklinde. O merak edenler onları, o kitapları alabilirler. Bakayım, eğer buradaysa ben göstereyim hatta. Bir dakika. Evet. Şurada varmış. Ben şöyle tutarsam belki görünür mü? David Hawkins, Corpus of Hieroglyph Luwian Inscription. Bu birinci cildi. 3 cilt var. Bunda birisinde transkripsiyonları var.
şu şekilde. İşte burada kullanılan hieroglifteki kullanılan Luvice'yi bu şekilde ne yapmış? Yazmış. Bir diğerinde ise hem resimleri hem de çizimleri var. 3 cilt şeklinde yayınlamıştır bunu David Hawkins. Meraklıları buradan 3 ciltse bakabilirler yani. Evet. YouTube'dan İrem Hanım, İrem K. İyi akşamlar diyor. Tanrıça Zintuhi'den bahsediliyor. Laroche Zintuhi kelimesinin Hattice kız torun olduğunu tespit etmiş diye okudum. Hı hı. Zintuhi. Hattice Zintuhi. kız. Evet Zintuhi evet değil. doğru. Laroche. Doğru. Hı hı. Evet, Hatice doğru. Zintuhi kız torun anlamına geliyor. Evet. Cengiz Bey, bana direkt yazarsanız ben okuyabilirim sorunuzu. Eğer yazamazsanız da yine ben size söz vereyim sonra. Burası. Yani Orhan Emin Bey şöyle bir şey demiş. Bu da arkasından gelen Hurri, Urartu, Saka, İskit bu bölgenin halkları. Bu anlamda Hattı dili, Hitit dili aynı Osmanlı dili gibi imparatorluk dili olması açısından İbero-Kafkas dil ailesi Gürcü ve Proto yani ön Türk olma ihtimali olabilir mi? Truva'yı da düşünürsek Hitit halkının sadece bir millet olmadığını düşünebilir miyiz? Yani Orhan Emin Bey diyor ki yani biz burada vardık işte Truvalılar, Hurri, Urartu, Frikler işte efendim yani bu devam etti. Devam etti anlamında. Böyle düşünebilir miyiz hocam? Yani bu biz bir 1071'de geldik öncesine gidersek yani biz burada en azından işte Semih hocamla onların çalışmasıyla demiştik milattan önce 10 binler yani 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'de ilk Hı hı. gelenler burada da bu dil şeyiyle de şunu diyebilir miyiz? Yani Orhan Emin Bey'in söylemek istediği biz 1071'den önce binlerce yıl Sümerlerden beri bizim dilimiz buradaydı. Anadolu'daydı. Evet, şimdi kullanılan kelimelerin aynı olması ve dediğimiz gibi Hititçe'de tablet kırık olduğu için anlamı yok. Ama derleme sözlüğüne bakıyoruz, anlamını derleme sözlüğünde buluyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir, yani bu derleme sözlüklerini iyi ki yapmışlar yani çok önemli bir çalışma. Dolayısıyla diyebiliriz, niye diyemeyelim? Çünkü Yani bizi şöyle kınayabilirler. Ya siz 1070'ten birden sonra geldiniz. Ama biz diyoruz ki biz Türkçe 1071'den önce gelmiş. tabii Böyle şimdi böyle diyebiliriz yani. bir sürü kişi bir şey söyleyebilir dediğiniz Evet, doğru. evet. Ama bu derleme sözlüklerinde şimdi ben geçenlerde TRT'de bir belgesel izlerken Yunus Emre'nin şiirlerinin aradan 100 sene geçtikten sonra yazıya aktarıldığını anlatıyordu belgeselde. Tabii Evet. diyor 100 sene de diyor çok uzun bir zaman dilimi diyor. Kelimeler değişmiş olabilir diyor. Şimdi ben dedim biz milattan önce 2. bindeki kelimeleri aynen derleme sözlükleri de görüyoruz. 100 sene çok kısa bir zaman. Yani Yunus Emre'nin şiirlerinin şiirlerindeki kelimelerin değişmesi açısından çok kısa bir zaman dilimi. 3200 milattan önce 2000'ler nerede? 100 sene nerede? Bir de şeyler var aslında bu gerçekten bilimsel olarak ve akademik olarak kültürel çalışmalar da yapılsa şu bize devam eden adetler, gelenekler, Görenekler. inanışlar, bunlar görenekler o kadar çok benzerlikler var ki Hittitlerle, Hattilerle, Evet, evet bayağı Urartularla, Friklerle yani çok benzerlik var. ve bu benzerlikleri şimdi şunun için söylüyorum. Yani Anadolu'daki biz Anadolu Türklerinde görmek çok şaşırtıcı değil. Olmasa Hı gerek. hı. Ama bu aynı göreneği işte Kazak Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde, ne bileyim İran Türklerinde, Türkistan Türklerinde işte hatta
Sibirya Türklerinde, Tuva'da, Saka Türklerinde falan gördüğünüz zaman işte o olayın boyutunu değiştiriyor yani. Evet, dediğiniz Olayın doğru. boyutunu değil. Olayın boyutunu değiştiriyor yani. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Turgay Kürüm'ün bir sorusu var hocam. Hititçe tabletler şu an hangi ülkelerde? Bayağı çok ülkede var. Yani Almanya'da zaten bol miktarda var. Paris'te Louvre Müzesi'nde var. New York Müzesi'nde var. Şeydeki İngiltere'deki Londra'da British Museum'da var. Yani hemen hemen her müzede var. Evet. Ama büyük çoğunluğu New York Metropolitan, İngiltere'de British Museum'da daha bol miktarda var tabii ki. Burada İrem Kağan'ın şeyine devam edeyim. Çünkü o zintuhu zındık kelimesine çok benziyor ve zındık kelimesinin kökeni belli değil Ha, demiş. ona bir Zintuhu, bakalım. zındık Ona bir bakalım. anlam değiştirilmiş olabilir diyor. Anladım. Hı hı. Evet. Hilmi Gazi demiş, Damgaların Göçü adlı belgeselde Türkçenin da çok da şimdi Hilmi Bey, burada bizim bahsettiğimiz konuyla ilgili olarak tabii buradaki konuştuğumuz hocamızın konusuyla ilgili, yani Türkçenin yaşıyla ilgili konuşmuyoruz. O ayrı bir konu. Çünkü onu konuştuğumuz hocalarımız da var. Onlarla da Semih Hoca'yla 24 bin yıla götürmüştük. Bilmiyorum. Yani o zaman Semih Hoca'ya ben ısrar etmiştim. Hocam diyebilir miyiz diye. Diyebiliriz dedi. Milattan önce 24 binlere götürdük biz Sibirya'da Türkçeyi. Bilmiyorum doğru mu? Böyle bir hipoteze varmış hocamız. Ben de onu teyit ettirdim. İyi. Ama şu anda konumuz bu değil. Hı hı. Bir Tolga Bey, Sayın Hocam çok teşekkürler demiş. Hell sözcüğünün İngilizce'deki zıt anlamı hakkında görüşünüz nasıldır? Bu hell dediği Şu cehennem, cennet mi, yoksa sizin hell'le ilgili mi? bu Almanca'da benim bahsettiğim Almanca'daki şeyde. Ha, İngilizce'de de cehennem anlamı var ama cehennem ateş yani. Ateş anlamı. Dolayısıyla ateşten dolayı da bir parlaklık, aydınlık veriyor ateş. Öyle bir bağlantısı da olabilir tabii ki Tabii cehennemle İngilizceyle. hell, yani cehennemde yanacaksınız diyorlar ya. Hep orada yakılacak insanlar. Oradan kaynaklanıyor. Bağlantı. Hı hı. E, Şey demiş Galaxy A10, Tahsin Özgüç, Nimet Özgüç hocalarımız Kanişkarun'da 6.000 tablet bulmuşlar. İyi de bu kadar tablet hiçbir medeniyette yok. Bunlar neden tarihin başlangıcı olabilir? Neşri Ha, demiş. onlar Kaneş'ten 23-25 bine yaklaştı neredeyse şimdiki tablet sayısı. Büyük kısmı yine Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Onlar da oradan çıkan tabletler de Akatça'nın bir lehçesi, eski Asurca yazılmıştır. Şimdi çıkan tabletler artık bizim müzeye gelmiyor, Ankara'daki müzeye gitmiyor da Kayseri Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Ve yayınlanıyor yani onlar AKT serisi altında tarih kurumundan cilt cilt yayınlanıyor yani hızlandı hatta yayınları. Evet. Bu şeyde Karunlarda bulunan Asur ticaret kolonilerinin arşivleri olan Arşivleri tabletler. evet. Hı hı. Orhan Emin Bey diyor, Hatti Hitit bir imparatorluk, kozmopolitik bir halk olma ihtimali yok mu? Halkı İndo-Germani, İbero-Kafkas ve Ön Türklerin batı kolu, Saka İskitlerin dedeleri olamaz mı? Dilin bu manada Çerkezce, Gürcü dili ve Aryan dili özelliği taşıması bu anlamı ifade eder mi? Demiş. Yani kozmopolit bir halk mıydı? E, Bu dillerde diyor ona benzerlik gösterdiğine göre diyor. Yani o halklar devam ettirmiş olamaz mı gibi, sanırım onu anlatıyor.
Olabilir de tabii çünkü işte bu Hatice'nin Gürcüce ile işte Kafkas dilleriyle benzerliği var da işte hocanın da söylediği gibi Şakaşvili işte veya İzmirli derken ki oradaki il eki halen devam ediyor ve bu Türkçe'de de var dediğiniz gibi. Evet. El kelimesi mesela nedir? İşte şehir anlamına geliyor. El, il, evet. El, il veya işte Hattuşili diyor. Hattuşa'yı aldıktan sonra Hattuşalı anlamına gelen Hattuşili'yi kullanıyor isim olarak. Yani zaten şimdi bu Kafkas halklarının da hem genetik yapı hem de gelenekler bakımından birbirlerine benzerliği var yani. Hı hı. Sonuçta aynı yani sonuçta hepimiz beyazdan geliyoruz. Beyaz ırktan geliyoruz. Evet. 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 Galaksi böyle bir halkın olduğunu düşünmüyorum. Kargamış demir çağı, Truva'da yazın neden Luice, bu halk kim? Karabal neden Louis? Valla şimdi bayağı bir araştırmaya ihtiyacımız var. Yani bu her yeni şey yeni bir şey getiriyor. Yani Louis'lerde de bugün çok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Değil mi hocam? Evet, Ama Louis'lerle ilgili bayağı bir kitaplar yazılıyor dediğiniz doğru. Yani hem David Hawkins hem de hatta şu anda elimde bir tane Louisia diye bir kitap var. evet. Bu da 2000 kaçta yazıldı? 2018 baskılı mesela. Şu şekilde. Evet. Yani bunlarla ilgili de yayın çoğaldı. Eskiden Türkçe yayın bulmak tabii zordu. Şimdi en azından Türkçe yayınlara da çoğaldı Türkçe yayınlarda. Evet, bir de ilgi azdı hocam. Yani bu hep her sohbetimizde bundan bahsediyoruz. Maalesef bu sadece Osmanlıca'ya yönelen bir tarihçilerimiz var. Hı hı. Bu yüzden de eserler az. Ama sizin gibi işte siz sağ olun Hititçe'ye girdiniz. İşte ufkumuzu genişlettiniz. Bir anda kro kelimesini biz Hititlere götürdük. Geldik. Evet değil Yani mi? Çok evet. ilginç. Yaşıyor Yani yani kelimeler. yaşıyor bir sürü işte şebittir, bir sürü şeydir, sözcüklerin artık susam sözcüğünün Arapçadan geçmediğini öğrendik. Yani bize Akatça. Akkadçadan geçtiğini öğrendik. Akkadça'da Sümerce'den geçen bir sürü Kelime sözcük var. var. Evet. Tabii tabii aynen öyle. Onlar da Sümerce'den aldıkları kelimeler var. Evet. Hititçe'ye geçenler var. Evet. Urartuların Orhan Emin Bey'den Hurilerin Çeçen ve İngüç Kafkas bağları kesin olarak ispat edildi. Bilmiyorum yani bu Vallahi çok da kesin değil yani. Hani kesin değil yani öyle bir kesin kesinlik. değil. Evet, kesinlik yok yani hala. Yani Yani Kafkas dil ailesine aitler ama fakat işte şunlara nerede acaba hangi kitapta veya makalede mi görmüş olmazsa onları. bilmiyorum da onu şimdi bilimde kesin diye bir kavram yok yani o bir öyle bir şey yok. Evet. Hattilerin dil yapıları Kafkas dil ailesine mi daha yakın yoksa Turan Türk Altay dil ailesine mi acaba daha yakın diye sormuş. Yok Kafkas dil ailesine daha yakın ama bugün için bilinen akrabası yok. İşte bu Hatice'nin. Onun üzerine de işte dediğimiz gibi size de konuşmuştuk. Doktor Oğuz Soysal'ın Hattische Wortschatz diye şöyle bayağı kalın bir Hattice sözlüğü var. Almanca yazmıştır. Yani merak edenler ona da bakabilirler. Anlamı Evet. bilinen, bilinmeyen bütün kelimeleri bizim Boğazköy'den ele geçen o Hatice kelimelerin hepsini şöyle kalınca bir sözlükçe topladı Oğuz Soysal. Bir de hocam şu şey var. Hattilerin sondan eklemeli dil olması Türk diline daha yakın. Ha, öyle bir şey var ama bazen de ön ekleme de alıyor yani Hatice. Evet. Bir de aslında hocam burada bir şey var ya biz Türkçenin bak sizin çalışmanız da çok güzel. Biz Türkçeyi o çalışma o kadar ters yüz ediyor ki yani bizim işte yok büyük sesli uyumlu olacak, küçük sesli uyumlu olacak, yok bilmem nesi olacak. Aha, tabii aslında Ama 4000 yıl önce yok sondan eklemeli olacak.
Ama 4000 yıl önce, 5000 yıl öncesi Türkçesinden bahsediyoruz biz yani. Yani Evet. yeni bir şey değil. Yani burada biraz ezber, yani daha doğrusu ideolojik şeyden kaçınmamız gerekiyor. Yani Evet, yani evet, dediğiniz doğru. ideolojik tarihten gerçekler neyse doğru düzgün Tabii onu anlatmamız gerekiyor. açıklamakta fayda var. Evet. E, Şimdi e, Profesör Ahmet Kılavuz sanırım hocam. Heh. Ahmet Kılavuz hocamız. Ya belki özür dilerim. Tam göremiyorum soyadınızı. Değerli Rukiye hocamı tebrik ederim. Hititçe ve eski Anadolu medeniyetlerindeki kelimeler ve dillerin gramer yapılarıyla Türkçe arasında önemli bağlantılar olduğu belgelenmektedir. Değerli hocam da bunu bizlere gösterdi. Bununla birlikte bazı kelimelerin etimolojisinde yanlışlar olabilir. Etimolojide yakıştırmalar bazen hoş ve doğru olmayabiliyor. Mesela Hititçe tarvis kelimesi ile karpuz kelimesi arasındaki bağ ne kadar güçlü tartışılır. Ama Hititçe'deki pek çok kelimeyle Türkçe bağlantılı. Hititçe ayrıca Farsça ve Batı dillerinde etkilemiş ve yüzyıllar sonrasına kelimeler aktarabilmiştir diyor. Teşekkür ederim. Tabii de, hocamızın dediği doğru. O tarviş kelimesinde Hititçesi bilinmiyor işte. Baş ve son kısmı kırık olduğu için tabletin. Ama ben hani şimdilik dediğim gibi bir ön çalışma bu. O nedenle onu da göstereyim istedim. Ama sizin bahsettiğiniz oradaki tarvis kelimesi Türkistanlıların Hı hı. karpuz anlamında Karpuz kullandığı. anlamında, evet, Yani İstanbul'da derlenmiş. şunu bir açıkla, sanırım bir yanlış anlaşılma olabilir. Rukiye hocamız tarvis kelimesinin sözcüğünün Türkistanlılar tarafından karpuz anlamında kullandığını söyledi. Değil mi hocam? Evet, evet. Yani bizim Yani karpuz Hititçe, anlamına geldiğini söylemediniz. yani evet, Evet. o derleme sözlüğündeki anlamını verdik. Bizim Hititçe sözlükte de anlamı bilinmiyordu zaten. Ama giş determinatifiyle beraber geçmesi bir bitki ismi olacağını gösteriyor. Evet. Sümerce giş determinatifiyle geçmişti. Bir de benim arkadaşlar biraz kaybım olmuş. Evet. Yine Hüseyin Gökhan Bey övgüler dizmiş. Teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ederim. Bülent Başaran Bey. Hititler Türk mü sorusu ilginç ama Hititçe bir Indo-European, Hint-Avrupa, yani Indo-European dil olduğuna göre demiş. Hititleri Türk kabul edemeyiz değil mi? Ee, evet, diyor ki Hititler Hint-Avrupa kökenlidir. Böylece Türk kabul edemeyiz. Siz ne dersiniz hocam? Şimdi tabii Hint Avrupa Dil grubuna alınmış durumda. Ama işte bu yapacağımız çalışmaları ben daha da genişlettikçe bilmiyorum nereye varacağım ama bu konuda daha derin çalışmalar yapmayı planlıyorum. O beni nereye götürecek ben de merak ediyorum. Bakalım diyelim şimdilik. Yani şöyle söyleyeyim ben, izninizle, yani Bülent Bey, şunu, yani Hint Avrupalı diyenler Avrupalılar. Yani Avrupalılar da bu tarihi yapılandıran, açıkça söyleyeyim, böyle belki e, yalan tarihi yazan kesim. O yüzden de ben şimdi kesinlikle Hint-Avrupa dili olduğunu kabul edemem Hititlerin. İşte hocamızın yaptıkları ve daha ilginç ileride yapılacak
araştırmalar Çalışmalar. bunu değiştirecektir diye düşünüyorum. Bakalım, evet. Evet. Hint Avrupa Dil Ailesi Ne olacak? işte Nasıl Cengiz. olacak ki? Nasıl olacak göreceğiz. Evet, Evet. evet. Evet, Ahmet hocamız, Ahmet Kıymaz hocamız, dil dışında kültürün diğer alt alanlarında da Türk kültürü benzerlikleri çok yüksek. Değerli hocam, bunlardan bazılarına temas etti. Bahsetmedikleri arasında da çok örnekler mevcut. Mesela baş parmak ve dört parmaklı eldivenler gibi. Dil dışında kültürün diğer alt alanlarında Türk kültürü benzerlikleri çok yüksek. Ee, Pardon, ben bir değerli hocam, bunlardan bazılarını evet, çok Hatay'da Atatürk'ün meşhur bir sözünü biz hep unuttuk. Hatay'da söylemişti. 40 asırlık Türk yurdu olarak Anadolu'ya bakıyordu. Ayrıca sadece Hititlerle değil, Anadolu'nun eski medeniyetleriyle Türk kültürü ve medeniyetleri arasında da büyük bağlantılar söz konusu. Onun için Atatürk Sakarya Savaşı'ndan sonra Truva'nın intikamını aldık demiştir. Aynı sözü Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra da söylediği rivayet edilmektedir. Evet demiş. Hocamız da diyor ki biz Anadolu'ya 1071'de gelmedik. Yani Hı hı. öncesinden vardık diyor. Evet, bizim amacımız da zaten Atatürk'ün tarih vizyonunu yerine getirmek. Ee, Şimdi hmm, şey demiş Galaxy Alan, Amerika'da 2 üniversite Hititçe sözlük hazırlıyorlardı. Bitirebildiler mi acaba Hmm. diye. Evet, Chicago Oriental Enstitü, evet, yok bitiremediler daha. T harfini yaptılar en son. Z'ye kadar götürecekler hemen. Evet. Ama bayağı geniş kapsamlı, çok ciddi çalışıyorlar. Yani bir kelime üzerinde bayağı bir durarak, o nedenle 1-2 sene, yani 2 seneden bir çıkıyor neredeyse. Bir cilt. Hocam soru bayağı var. Umarım Değil mi? yorulmazsınız. Tolga Bey sormuş. Alakasız bir soru olabilir ancak yine de sormak isterim. Ee, Mısır piramitlerinin nasıl yapıldıklarına dair Sümer Hitit tabletleri, yazıları var mıdır? Öyle bir şeye hiç denk gelmedik. Evet. Turgay Kürüm soruyor. Son slaytta Hitit'ten Türkçe sen dediniz. TS değişimi olabilir diyebilir miyiz? Son slaytta dedi, acaba bu şey mi? Nuşmaş Dingiraşvili Pahaşten Sanırım en son slaytta. en son slayttan bahsediyor. Orada Pahaşten demiştim. Ten de Hititçe'de ikinci çoğul şahıs yapıyor. Fiillerin sonuna gelmek suretiyle. Evet. Yani sizi Tanrı iyilikle korusun. Orhan Emin Bey'den Servet Samuncuoğlu merhum zaten bu konuyu çözdü. Ee, Yani çözdü. Bu tür kesin şeyler bilmiyorum, biraz doğru değil bana göre de. Ama çok büyük katkıları var Servet Bey'in. Yani Yenisey yazıları, Orhun yazıları Anadolu'da zaten var. Benim merak ettiğim Hatti Hitit acaba çok uluslu bir yer miydi? Öyle ise dilin de çok uluslu bir yapıda olmasının en iyi örneği zaten Sümer dili ve Asur dili var. Bu manada Hititler tek ulus değil, bir imparatorluktu dediğimiz zaman tarihi yeniden yazmak gerekmez mi? Tabii Hititlerin sadece Hititten oluşmuyordu ki, çünkü dediğimiz gibi şimdi Hattiler vardı.
kullandıkları dillere bakıyoruz. Zaten bir cümlede sadece Hititçe olmaz. Mesela burada Nuşmaş, Dingir, Aşşuli, Pahaş'ten de Dingir Sümerce. Diğerleri Hititçe. Yani sırf Hititçe olan bir kelime çok azdır tabletlerde. Var tabii, hiç yok değil ama aralarda Akatça olur, Sümerce olur. Değişik dillere ait kelimeleri kullanıyor Hititli. Evet. O zaman tarihi yeniden yazmak gerekir diyorsunuz. Hayır, Cengiz Bey, ben sizi unutacağım galiba. Siz en iyisi şu mikrofonu açın da sorunuzu sorun. Yoksa ben unutup gideceğim. Duyuyor musunuz beni Cengiz Bey? Cengiz Doğan Bey. Cengiz Bey duymuyor galiba. Evet. Bülent Başaran Bey, ben veteriner hekimim ve yöresel kelime farklılıklarını kediler üzerinde yapmaktayım. Diğer hayvanlara da ne denmekte onu araştırmaktayım. Hititçe hayvan isimleri ile ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Bu konuda bir araştırma yapmak isterim diyor. Evet, bizim hocamız Hayri Ertem rahmetli oldu. Onun Hititlerde Fauna diye bir kitabı var. 1900 kaçlarda yazmıştır onu hoca? 60'larda falan, 65'lerde olabilir. Hititlerde Fauna. Hayri Ertem. Benim de yüksek lisans tez konumdu zaten Hititlerde hayvan isimleri. Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yıllıklarında 2 makale şeklinde ben de yayınladım. Hititçe'deki hayvan isimleriyle ilgili 2 makalem var benim de. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yıllıkları vardı. 1987'de başladı. O güzeldi onlar. Herkes deposunda yayınlanmamış malzemesini çalışıyordu ama ne yazık ki 2007'de ve en son 2007'de bitti. Halbuki her müzenin yıllığı olsa herkes kendi deposunda bulunan yayınlanmamış eseri yayınlaması açısından aslında yıllıklarda çok önemli. Erol Güçlü Bey, deminki zındığa bir atışta bulunmuş. Profesör Övgün Ahmet Ercan hocamızın Uray Altay Asya Türkçesi sözlüğünde kısa boylu, tanrısız anlamına geldiği Zındığın mı? öyle belirtiliyormuş. Ha. Bilgi vermiş. Zındık. Bir de zındık deriz ya hocam. Evet, zındık kelimesi. Biraz zındık deriz ya. Evet, evet. Zındık. İnançsız anlamında. İnanmayan. Evet. İnanmayan anlamı da var. Doğru söylüyorsunuz. Galaxy A10 demiş. Neden Hititçe Hint Avrupa dillerinin ilk örneğidir de Anadolu dilleri Avrupa milletlerinin ana dili değildir? Hint Avrupa dili var mıdır? Aslında tabii şimdi bu dil gruplarının belki de yeniden ele alınması gerekiyor. Yani dediğiniz gibi bunu önümüze hazır gelmiş ve biz de bu şekilde devam ettiriyoruz. Yani dil gruplarına tekrar bakıp bir irdelemek gerekiyor. Evet. Oktay Bey. Efendim, hazır mısınız Cengiz Bey? Hazır, biraz önce çünkü yönetici tarafından kapatıldığı için konuşamıyordum. Duyuyordum sizi. Buyurun. Öncelikle Rukiye Hocama teşekkür ediyorum. Ben Konyalıyım. Onların kullandığı şepit sözü de bizim bölgemizde de kullanılıyor. Çok güzel. Doğanhisar ilçesinde. Ayrıca bu çiriş ayakkabıcılıkta da kullanılan bir türlü yapışkan, yabani otun bir kökünden elde ediliyor diye biliyorum. Öyle de bir normalde ayakkabıcıların bildiği bir ot. Biz hocam bu ilk sunuya başlarken bir sözlük fotoğrafı, sözlüğün bir sayfasının fotoğrafını verdiniz. H ile ilgili. Evet. Kaç basımıydı bu sözlük ya da derleme yapılmıştı? Şimdi bu H harfinin tabii tek tek bunlar 1900. Bir dakika hemen o slayta ben bir gideyim. Ben de rica edecektim. Çünkü günümüzde hacklemek var. Orada da hacklemek toprağa sürmek anlamına geliyor ama hack İngilizce'de kırmak. Bildiğimiz bilişim sözlüğünde. Orada bir de yani birkaç madde vardı. Onu kaçırdım. O arada slide değiştirdiniz. Anladım. Sanki
İngilizce'deki kırmak, hacklemek sözcüğü oradan geliyor gibi geldi Şey bana. gibi, tarlayı herke bırakmak. Onu mu Hacklemek demek? toprağa sürmek anlamında Herke bir de olarak bırakmak, evet. ama günümüzde de hacklemek bildiğiniz özel bilişimde kırmak, dağıtmak daha geniş Kırmak, anlam var. evet. İngilizce karşılığı kırmak. Yani Sanıyorum buradan İngilizce'deki buradan bir o şeye dönelim ama benim önümde bu şey var, görüntü var ama oradan bir bakalım. Siz bilgisayardan bakabilirsiniz o şeye hocam. Şöyle şey yapayım, oraya geleyim bir dakika. Hel. Pardon. Pardon, bu baştaydı. Ben şey sanki kelime tamam siz şeyi sordunuz. Şuradaki. Şurayı diyorsunuz değil mi? Bu slaytı diyor sanıyorum. Biz göremiyoruz hocam bu slaytı paylaşmadığınız için. O zaman tekrar paylaşayım mı ben bir dakika? Evet, tekrar paylaşırsanız biz de görüyoruz. Heh. Şu slayt. Görebiliyor musunuz? Cengiz Bey görebiliyor musunuz? Bu slayttan bahsediyorsunuz galiba. Cengiz Bey, Cengiz Bey duyuyor musunuz bizi? Sanırım Cengiz Bey kapattı. Siz buyurun izah edin hocam. hocam E, kapatmadım. Gene kapandı ses. Evet orada sol tarafta zaten yukarıya çıkarsak hackleme. Pardon aşağıda da var. Aşağıdaymış. Hacklemek köpek yürümek. Hacklemek toprağa sürmek. Yani toprağa sürmek de şimdi günümüzde şeyi kullandığımız bilgi bilişimde hacklemek sanki bana aynı hmm. anlama geliyor gibi geliyor. Hack kırmak anlamına geliyormuş İngilizce'de. Çok kullandığımız hacker diyoruz ya oradan geliyor. Ha, Yani olabilir. yani o bağda bir araştırmak lazım diye düşünüyorum ben. Evet, onu da not alayım o zaman ben. Hacklemek. Çünkü o zaman Mutlaka. bilişim sözlüğü de bu kadar yani bilişim var mıydı bu sözlük oluşturulurken zaten halk ağzında yoktu ama oradan geldiğine göre de ben öyle aklıma geldi olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Notumu aldım. Bunlar zaten 1900 kaçta başlamıştı? Bir dakika hemen tekrar şuraya döneyim. Sanıyorum 1939'da yayınlanmaya başlamış ve 1960'lara kadar gidiyor. İlk cildi 1939. evet çünkü şeyde o arada siz slide değiştirdiniz devamını görememiştim. İki zaten şey toprağa sürmek çok ona karşılık geliyor gibi. Dağıtmak, Olabilir, evet. parçalamak yani Hackletmek. eklemek, kırmak da benzeri bir anlama geliyor. Hı hı. Yani bir Tamam, araştırma. notumu aldım. Teşekkür ederim. Bir Ben bakayım buna. teşekkür ederim hocam. Bu kadardı Sağ benim olun. Sağ olun. eklem. Evet hocam. Rukiye hocam duyabiliyor musunuz beni? Evet evet duyuyorum. Hı hı. Şeyi kapatabilirsiniz. Bunu kapatayım mı? Evet, kapatabilirsiniz. Tamam. Nerede kalmıştık? Evet, Orhan Emin Bey'den bir soru. Mehmet Arslan'ın Hititler ile Çerkezler arasındaki bağı, köken birliğinin savunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hititlerle Çerkezlerin mi? Çerkezlerin. Ama genel olarak Çerkezlerden bahsediyor herhalde. Yani yoksa Adigeler, Kabartaylar bunlar hepsini mi topluyor bilmem. Buyurun hocam. Şimdi tabii Kafkas dilleriyle de bağlantısı olabiliyor hani ve de belki işte biz her ne kadar buranın yerli halkı olabileceği savı da var tabii Hititlerin villada ama buradaki işte dediğimiz gibi Tarvis kökü kelimesi Türkmenistan'da konuşulan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkması da ilginç sizin de belirttiğiniz gibi.
Evet. Dolayısıyla vallahi her şey olabilir. Yani bu kelimelerden yola çıkarak bir sürü şey değişebilir. İşte dediğim gibi bu bir ön çalışmaydı. Bunu genişlettikçe acaba ne gibi şeylere ulaşacağız? Bir bakacağım ilerideki günlerde. Aslında bu sorun şöyle çözülebilir hocam. Yani bu ana dil, kök dil, yani ön dil hangisiydi? Hı hı. Türkçe miydi? Yoksa Türkçeden başka, yani örneğin Sümer dilinde Türkçe birçok kelime, sözcük Var. Hı hı. bulundu ve bu onlar hala yaşıyor yani, ve temel sözcükler bunlar. Demek ki o Sümerler zamanında Türkler ya Sümerlerdi ya da orada yaşıyorlardı. E, Evet. Birlikteydiler. Şimdi bunlardan önce bir dil vardı da bunlar mı çıktı? Yoksa işte bu dillerden mi, yani biz Sümerceden mi ayrıştık? Hititçeden mi ayrıştık? Yani bunların tam anlamıyla oturtulması lazım ki işte efendim Çeçence, Kabartayca, Adigece, diğer Kafkas dilleri ne zaman oluştu? Örneğin Hı hı. Almanca 6. yüzyıl oluşması. Farsça dediğimiz o yere göre sığdıramadığımız Farsça 9. yüzyıl. Hı hı. Yani 1100 yıl önce. Türkçe'ye bakıyorsunuz. Yani kimine göre 7500, kimine göre 17500, kimine göre 24 bin yıl öncesine dayanıyor. Yani onu çözmek lazım. Evet, onu bir Bilimsel olarak. doğru söylüyorsunuz. Öncelikle bir onu ele alıp ondan sonra da işte bu kelimeler bizi nereye götürecek bakacağız artık. Ha. Evet. Hatti, atti, ata anlamına mı gelir demiş Turgay Çetin Bey. Vallahi hattinin o anlamı yok aslında ama ona da bir bakayım ben olmazsa. Notumu alayım ben. Atti, 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 hatti. Ha. Ama Yani onlar kendilerine hatti mi, hattu mu diyorlar hocam? yok hatti. Hatti Hatti şeklinde. diyorlar. Hı hı. Hatti diyorlar. Hatti. Zaten Kur-uru Hatti diye geçiyor. Mesela Hititlerde bahsederken ülkelerinden Kur-uru Hatti, Haatti şeklinde yazılıyor. Hece yazısı olduğu için. Hatti ülkesi şeklinde. O şeylerin de aslında diğer kültürel, işte bir sanatsal yönün de çok iyi incelenmesi lazım. Yani Ha, o tabii bir de o var. tangaların, simgelerin, sembollerin, çünkü Aynen. o geyik kültü, diğer kültler işte hepsi birebir ölçülüyor. Hatta ben size özel sohbetimizde bahsetmiştim. Ben çocukluğumda öğrendim. İşte depremi şöyle izah ediyorlardı. İşte öküzün boynunuzdaki dünya var. Hı hı. Öküz dünyayı sallayınca deprem oluyor diye. Sonra ben bunun bir Hitit nereden gelen inanış olduğunu öğrendim. Yani Hı çok hı. yıllar sonra. Bu inanışlar devam ediyor. Bunları çözebilirsek o zaman daha kolay olur diye Olur diye düşünüyorum. düşünüyorum. Şimdi ben uzun yıllar dediğiniz gibi Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalıştım. E, ve biz bir devlet misafiri geldiğinde biz uzmanlar gezdiriyorduk. O gün de ben nöbetçiyim ve bir tane Türkolog geldi müzeye devlet misafiri olarak. Profesörmüş. Zaten Türkçe bildiği için de beraber müzeyi gezmeye başladık. Tam Eski Yapar'dan, bu Çorum Eski Yapar'dan çok güzel böyle altın kolyeler vardır. Oraya geldik. Ondan sonra ve o altın kolyenin içinde de küçük küçük haç işaretleri vardı. Oraya geldiğimizde vitrine biraz daha yaklaştı. Dikkatli baktı profesör. Keşke o zaman ben kaynakça alsaydım. Tabii o zaman yaşımız küçüktü. Bu kadar şey değildik. Sonra şöyle bir bana döndü. Dedi ki biliyorsunuz değil mi dedi. Eski Türklerde dedi. Bu haç günahsızlık, saflık ve temizlik anlamına gelir dedi. Evet. Vallahi ben dedim hiç duymadım. İlk defa sizden dinledim dedim. Siz duymuş muydunuz Oktay Bey? Tabii bu şimdi uzun bir hikaye de hocam, bu dört yön dediğimiz, Hı yani hı. Kimine göre dört mevsimi ama şeydir, Tanrı'yı simgeler. Yani Ha, kesin olan bir o şey şey vardır. var. Yani Tanrı'yı Türklerde Tengri'yi simgeler, Güneş'i simgeler.
dört yön işareti. Yani şimdi belki bilim dışı da kabul edilebilir ama benim araştırmalarıma göre bu Hristiyanlık Anadolu'da şekillendirilmiş, yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma esnasında da haç Anadolu'dan Hristiyanlığa geçmiştir. Zaten Evet, buradan da Türklerden geçmiştir. o çıkıyor çünkü Evet. yani ben onun öyle günahsızlık, saflık anlamında kullanıldığını bilmiyordum. Ki en nihayetinde burada ilk Adana'nın ilk müze müdürlerinden 1930'lu yıllarda Ali Rıza Yalgın var. O bayağı buradaki konar göçerleri üzerinde bayağı bir araştırmalar yapmış, kitaplaştırmış, güzel çalışmaları var. Ve orada giderken bakıyor ki yörüklerden birisi bir pişmiş toprak küçük bir kap yapmış. Üzerinde de haç var. Tabii diyor ben diyor hatta yekten demiş. Ben demiş haçı diyor yekten diyor görünce sandım ki diyor Bizans kabı. Ama dedim ki diyor dur bir sorayım hani ne zamandır ellerinde var. Dedim ki diyor bunu siz mi aldınız bir yerden mi buldunuz ne yaptınız? Yo demiş yörük 2 sene önce biz kendimiz yaptık. Üzerinde haç var. Dediği doğru biz ne zaman görevlere falan gittiğimizde müzede bir haç görürsek direkt Bizans deriz mesela. Yani, Bu Bizans dönemi. Şimdi Dolayısıyla buyurun hocam. Buyurun. Dolayısıyla şimdi o profesörün dediğiyle ondan sonra dedim ki ben tarih kurumunda Anadolu'da kapların üzerindeki imlerle ilgili bir makalem var. Onu yazarken bu profesörün dediğini de unutmadığım için dedim ki tarih kurumunda en nihayetinde o zaman Ankara'dayım bir kitap makale bulabilirim ve o kadar makale kitap baktım yani haçın Türklerde temizlik saflık olduğunu yazan hiçbir makale bulamadım. Şimdi hocam yani daha yeni bu işte sosyal medya vasıtasıyla Tengricilik, diğer Türk inançları öğreniliyor ve Türk sembolleri de öğreniliyor. Sadece yanlış olarak işte bizde bir bozkurt sembol olarak biliniyordu. Diğerlerinin hiçbirisi bilinmiyordu. Örneğin bizim simgemiz keçi bile bilinmiyordu. İşte Tengri dampası, bu dediğimiz haç. Halbuki bizim halılarımızın üstüne bakın. Haçlarla Doğru. dolu. Evet, İşte bir sürü. yani şeylerde Toroslarda yörük mezarlarında haçları görüyorsunuz. Haçlar var yani bildiğimiz haç çizilmiş. Evet, evet. Ama dediğim gibi maalesef bizim yani halk biliyordu da halk kullanıyor da onu diğer kesim şey olarak görüyor. Yoksa işte o ayin teflerimizde, davullarda o tefler var ya, oradaki çizim mesela dört yön tengri damgasıdır. Her yerde var yani işte friklerde var, şunlar da var, bunlar da var. Yani hepsinde var. Yani çok şey var. Hele o Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde inanılmaz derecede Türk sembolleriyle dolu, Türk simgeleriyle dolu. Hatta orada büyük bir heykel de var. İsmini hatırlayamadım. Hitit heykeli. Malatya'da bulunmuş. Malatya'dan. Aslantepe'den. İsmini Sulumeli. Sülümeli miydi? Sulumeli. Onunla ben bir fotoğraf çektirdim. Önünde ben durdum. Arkadan bir misafire de fotoğrafını çekmesini istedim. Hiç dikkat etmemiştim. Sonra Facebook'ta paylaştım. Bir İngiliz arkadaşım Oktay aynı sana benziyor dedi. Ve gerçekten baktım. Yani birebir aynı. Birebir aynıyız. Evet, adamla. Olabilir. Yani ilginç. Evet. Evet. Şimdi şeylerin gizli diller diye Teber dilini duydunuz mu? Teber dilini duymadım hocam. Teber dili diye şimdi bu Kırşehir'deki abdalların veya başka Türkiye'deki abdalların konuşmuş oldukları gizli diller var. Bunlar hani düğünlerde falan çalgı işte bir takım şeyler işte söyleyerek falan kazandıkları için konuştukları dili anlamasınlar diye bir gizli dil oluşturmuşlar. Bu elekçiler dediğimiz Abdallar, Kırşehir'deki abdallar elekçiler, mesela. evet.
Evet. Ve onlarla ilgili bir makale okudum geçenlerde de. Şimdi o kelimelerin bir kısmını derlemişler. Bir 25-30 tane kadar kelime var. Dedim ki bir bakayım acaba arasında Hititçe'ye benzeyen var mı? Bir baktım vatar ve eşittir demiş su. Bunu yazan da şimdi diyor ki demek ki diyor vatar kelimesini diyor İngilizceden almış diyor bu diyor abdallar. Dedim şimdi oradaki adamın İngilizceyi bilebilmesine imkan var mı? Yok. Bu nereden gelebilir? Hititçeden gelebilir ancak. Gizli Evet. dil, teber dili diye dil var. Demek ki Orada bu vatar yaşıyormuş yani. vatar tabii ve orada da vatar eşittir su demiş teber dilinde. Derlenen kelimelerden birisi de oydu. Evet. Evet. Çok ilginç. Yani aslında bizim birincisi bu 1071 hikayesini kırmamız lazım. Yani özellikle akademik kesimin. Ondan sonra yani daha doğrusu Atatürk'ün tarih vizyonuna, Türk tarih vizyonuna sahip çıkarlarsa çok yolu kat etmiş oluruz diye geliyor. Evet. Evet. Evet, Turgay Bey Tanrı günahsızdır demiş. Yani Bizim Boğazköy'de de kapların üzerinde haç motifi var. Yani evet, Hititlerin başkenti Boğazköy'de böyle haç şeklinde motifler var. Hititler çok de çok kullanıyor. çok eski zaten. Yani triklerde var, şeylerde var. Tabii işte Yani daha da eskiye gidiyor. Sibirya'da var. E, Mapuche'ler bile kullanıyor Amerika'daki. Hı hı. E, Şimdi bakıyorum Nevşehir'de atlarlar var. Ben Tabii anlamadım. abdallar her yerde var hemen hemen. Evet, şeyler de var. Yani İç Anadolu'da elekçiler deniyor, aptallar deniyor. Hı hı. İşte genelde işte elek yaparak ya da işte aptalların farklı işte Saz çalıyorlar. toplayıcılık yapıyor. Müzisyen grubu var. Hı hı. Toplayıcı dediğimiz eskiden dilenci olarak görülmezdi, onlar da toplayıcı derlerdi işte. Hı hı. Gelenler işte bulgur verir, şey verir. E, e, hani Nevşehir'de var demiş, aptal çerçi dili var demiş. Heh. İşte o da gizli diller olarak geçiyor onlar. E, Cem Bey, bazı kadim öğretilerde yatay kol sonsuzluğu, dikey kol ise ölümü Hmm. remzeder demiş Haçlı için. E, Arkadaşlar ben soru göremiyorum. Yani fikirler haricinde soru var mı atladığım? Varsa soracağım. Benim atladığım bir soru var mı? Sanırım Yok herhalde. yok galiba. Hocam sizi de çok yorduk. Epey Yok yok estağfurullah iyi oldu. Biz de ama dinleyicilerimizin görüşlerini not ettik. Onlara bakma e, imkanı Hasan Bey olacak. pardon Hasan Bey yazar mısınız sorunuzu? Yazma imkanınız var mı? Şey demiş Tolga Bey, ilaveten logogramlar ve sillabogramlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Hmm. Bunlar şimdi ya hecelerden meydana geliyordu işte Hititçe ya da deminden işte giş dediğimiz kendisinden sonra ahşaptan veyahut da yapılmış bir nesnenin veyahut da bir bitki ismi geleceğini gösteriyordu. Yani bunlar heceler yan yana gelmesi suretiyle bir kelimeyi oluşturuyor. Logogram dediğimizde işte bu giş gibi, dingir gibi, dingirden sonra mesela bu dingir Sümercedir zaten, bir tanrı ismi geleceğini gösterir. Bunlar da genelde Sümerce oluyor logogramlar. Dingir yani bir kelime, bir işaret, bir kelimeyi ifade ediyor.
andır mesela. Onu hece olarak okursak dingir işaretini andır ama determinatif değeri dingirdir Sümerce. Evet. Hasan Öğütçü Bey'in sorusu, size çok teşekkür ediyor. Rica Kürtçe ederim. kelimeler ile Hititçe arasında benzerlikler var mı? Şimdi o Kürtçe kelimelerden mesela kur kelimesi. Şimdi Sümerce kur, ülke, toprak anlamı var. Evde benim Kürtçe Dil Kurumu'nun yayınlamış olduğu bir sözlük var. Oraya baktım. Kur toprak demek ve Sümerce kökeni. Kurun hem toprak anlamı var hem de ülke anlamı var. Bir baktım Kürtçe sözlükte kur eşittir toprak. Ama işte dediğim gibi ta Sümerce'ye gidiyor köken. Sümerce'den geliyor. Sümerce'den geliyor. Türkçe'de var mı aynı kur kelimesi? Kurmak dışında. Kur kelimesi Türkçe'de kurumak işte toprak var işte dediğimiz gibi. Uru kelimesini yani şehir, Ur olarak Sümerce'den getirenler var. Ama kurumak sanıyorum bir tek var. Evet, kurmak. Evet, kurmak. Yok, ben Türkçeden mi Kürtçe'ye geçti diye. Yoksa direkt mi aldılar? Onu sormak için. Evet, Turgay kır var demiş. Kır. Kır. Evet. Kır, kur. Kır ama biz kır dediğimiz zaman o da bir yerde toprak ama daha çok yeşillik alan. Evet, yeşillik alan. Yani yerleşim yerinin olmadığı alan. Yerler anlamında. Evet. Evet, Ali Taştekin Bey güzel bir şey söylemiş. Kurgan var demiş. Doğru, kurgan. Kurgan toprak demek yani. O güzel doğru. bir şey demiş. Evet. Evet. Kır var, kurgan var. O zaman şöyle bir şey de çıkıyor. Yani biz kurganı şöyle izah ediliyordu. Kurmaktan geliyor diye. O zaman Sümerce'ye bağlarsak kur topraktan geliyor. Evet, kur, toprak, işte ülke Evet. anlamları var. Evet. Şimdi Anşe Kurra diye bir Sümerce'de bir kelime var. Anşe, affedersiniz, eşek demek. Kurra da aynı zamanda dağ anlamı da var kurun Sümerce'de. Ra da Sümerce'de genetif elemanı. Dolayısıyla Anşe tek başına eşekken Anşe Kurra dağ döven eşek. Yani eşittir at anlamında. Evet. Oktay Hocam, özür diliyorum. Buyurun. Sesini ben açtım. Eğer sorusu sözlü olarak bir şeyler söylemek isteyen olursa mikrofonlar açılmış durumda. Tamam. İsterseniz yapalım da ben YouTube'dan soru var mı bir bakayım. İrem Hanım vatar mi suyum demekse im gibi Türkçedeki bir işlevi olmuş olduğunu kabul edebilir miyiz? Vatar mi. Şimdi mit, evet Türkçe'de mesela Hititçe'de benim anlamına getiriyor sondaki mit. Yani diyelim ki işte vatar mit olursa benim suyum anlamında. İşte dediğimiz gibi aslında bakılacak ve yorumlanacak o kadar çok şey var ki. Bu işte yeni bir ufuk açtı. Şimdi biz de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuyum ben, Hititoloji. Oraya başladığımızda işte Hititler Hint-Avrupa dil grubuna mensup dendiğinde biz her şeyi kapattık. Çok kesinleşmiş. Yani bu Hint-Avrupa dil grubu. Dolayısıyla hiç orayı kaşıyacağımız, kurcalayacağımız bir şey yok deyip o defteri biz kapatmıştık. Ama şimdi bunları gördükçe defterlerin açılması gerekiyor. Evet. Defterlerin açılması gerekiyor. Yani şimdi araştırmalar arttıkça onların pek hükmü kalmadı. İşte bakalım nereye götürecek Evet. bu çalışmalar. Devam edelim mi? Yoruldunuz mu hocam? Oktay Bey. Hocam şimdi ben yarın yola çıkacağım öyle mi? 7'de uçağım kalkıyor. Doğru. Unuttum hocam bak. Evet. Bak, onu iyi hatırlattınız. Evet. Dolayısıyla hani daha devam etmek isterdim. Çok güzel oldu program. Ben de teşekkür ediyorum.
Hem güzel şeyler ben öğrendik. teşekkür ederim hocam. Ya, Dinleyicilerimize. gerçekten kusura bakmayın. Ben Yok yok onu estağfurullah. unuttum yani o kısmı. Evet, hocamızın yarın çok erkenden kalkması Evet. ve uçağa gitmesi gerekiyor. Kusura bakmayın. Hayırlı Yok, yolculuklar. çok Teşekkürler, sağ teşekkür olun. ediyorum hocam. Gerçekten Rica ediyorum, ben de- harika bir program oldu. Güle güle. Ben de teşekkür ediyorum. Bir de bana sözünüz var. Bu Hatti Hitit Ha, meselesine tamam. bir gün Tamam. siz hazır olduğunuzda bu konuyu konuşacağız. Bu Hattiler kimler, Hititler kimler? Doğru O da diyorsunuz. o da bunun gibi bir ufuk açıcı olacak. Biz o zaman defterleri yeniden açacağız. Vallahi öyle görünüyor yani. Bu Öyle, defterler öyle. açılacak yani. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum Rica hocam. ederim. Ben İyi de çok yolculuklar teşekkür dilerim. ederim. Sağ olun. Davetiniz için sağ olun. Evet, tüm arkadaşlara da, katılanlara da, YouTube'daki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine ilginç bir konuyla Profesör Doktor Mehmet Bayraktar hocamızla birlikte olacağız. Böyle ezber bozan yine bugünkü gibi bir konu olacak. Antik çağda 3 Türk düşünür. Anaharsis, Toharis ve Sakas'ı konuşacağız. Kimine göre denilir mi ya Türk filozofu var mıydı? Evet vardı. Bunu Mehmet Bayraktar hocamızdan dinleyeceğiz bu filozoflarımızı. Evet, teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hocam size de iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler. İyi Görüşmek akşamlar üzere. diliyorum. Saygılar. Sağ olun. Eyvallah.